İnsan bizde mesaj bombardımanı atıyor mu? İyi yayınlar. Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Evet, sesimi alıyor musunuz acaba? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Hoş geldin Macit Hocam. İlk katılımcı sensin. Bugün gariptir. Normalde açılışta epey arkadaşlarla denk geliyordum ama bugün herhalde milletin işi var diye düşünüyorum. Ondan dolayı galiba şey olmuyor. Evet, Kaizen hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugün yeni haberler aldık. Bu ay ortasında gelecek olan transferdeki şeyler de geldi, belli oldu. Oyuncuların aşağı yukarı statları, hiddenleri de belli oldu. Dartu hoş geldin, aleykümselam. Çok şükür iyiyim, sen nasılsın? Uğur hoş geldin. Evet, onunla alakalı şeyler geldi. Tabloları falan da hazırladım arkadaşlar. Dün yayın açmayı düşünüyordum ama dün Dream Team Cup için arkadaşlar bir şey fizibilite yapamadım. Yani arkadaşlardan belki soru soranlar olabilir diye biraz şeyleri inceleyeyim dedim. Kadroları nasıl kadrolar kuruluyor, örnek maçlara falan bakmaya çalıştım. Ondan dolayı bir gün bekleyip yayın açayım dedim. İyi de olmuş, en azından diğer o şeyleri de halletmiş olduk. Yeni haberleri de şeye dahil etmiş olduk. Şans, ben de YouTube açtım, önüme düştü. Direkt ne zaman açmış yayın derken yeniymiş. Bana da sürpriz oldu diyor. Evet Macit Hocam, kalbin temiz, direkt içine malum olmuş demek ki. Yusuf Hocam hoş geldin. Evet. Hoş geldin oğlum. Evet arkadaşlar, öncelikli olarak şeyle başlıyoruz. Bu tekliden çıkmıştı geçenlerde, bana paylaşmak istedim arkadaşlar. Yine aynı şekilde başka bir tekli transferden de gelen oyuncu. Bunu da şey yapayım dedim arkadaşlar, paylaşayım istedim. Evet, şurada da tüm mesajları da açayım, şey oluyor. EU takım bile DTC'de çok iyi ya. Station falan iyi oynuyor. Hem iki skill kitliyor hem de pas statı yüksek. Evet, Kaizen gördüm, sen epey üst sıralardasın. Caner, tebrik ediyorum. Maşallah bu son zamanlarda epey kendini gösteriyorsun. Biraz üst sıralamalara bakayım derken senin isminle karşılaştım. Maşallah tüm maçlarını kazanmışsın. Ben daha sadece bir maç denedim ama yani zor kurtuldum yenilmekten. Adam nedense maçtan çıktı bir anda. Çok kötü yakaladı beni. Defansif skill'lerde eksik olan varmış. Dikkat etmeden girmişim maça. Direkt adam iki skill kitledi, Santana ile vurdu. Allah'tan Müller yemedi, yani ters renkteydik. Bir dezavantaj durum vardı. Allah'tan yemedi, yani bir şey oldu, topu sektirdi. Sektirince kurtardım, tam gole gidiyordum, çıktı. Evet Conqueror hoş geldin. DTC yüzünden rank atamadık ya, 30'lara düştük gol sayısından diyor. O oluyor zaten Caner, söylemiştim. Orada üst sıralara çıkmak çok kolay değil ya. Değişik bir algoritması var oranın. Ben de geçen şeyde galiba ya bir beraberliğim vardı ya da tamamını kazandım. Ama gol sayım azdı yani. İlk 500 mü 600'lerde mi neydim herhalde, öyle hatırlıyorum. Evet. Şey olarak arkadaşlar, bu turnuvada zaten bazı oyuncuların özellikle skill setleri, defansların birer tane skill koymuşlar. Mesela ben örnek olarak yaşadığım durum Schmidt kardeşlerden bir tanesinin skillleri sadece bir tackle, bir intercept, bir blok koymuşlar üstüne. İkinci yok arkadaşlar.
Yani ben de onda var zannediyordum. Hani defansif skill'ler şeydir diye. Zaten ora beni çok zor duruma düşürdü bir anda. Kontrol etmeden girmişim maça. Onu yani şöyle diyeyim. AM forvete baktım, DM'ye baktım ama defanstakilere bakmamıştım. Şöyle ters köşe oldum yani orada. Evet, orta sahalara tek takılı intercept skill vermişler. Evet, dediğin gibi yani şöyle acemi insanlarda çok rahat oyun kurulur herhalde. Şey olarak bir de bazı oyuncuların skill'leri hep böyle grup kombinasyonlu skill'ler koymuşlar. Özellikle Hollandalılarda dörtlü beşli skill'ler eklenmiş. O da ister istemez bütün Hollandalıları oynatmanız gerekiyor. Orada karar vermeniz durumunda kalıyorsunuz. Onu fark ettim. Normalde Kaiser mesela çok uygun bir oyuncuydu. Ama baktım arkadaşlar Kaiser oynatabilmek için ya da takılını çalıştırabilmek için bütün Hollandalıların oynaması gerekiyor. Bu da tabii sıkıntı oluyor. Normalde onda biliyorsunuz çift skill block cancel var arkadaşlar. Şey yapmıyor. Skillini kilitletmediği için önden baskı yapmak için güzel bir kart arkadaşlar. Hani gol atamasa bile defansı çok iyi. Bir de takıma inspire ve full power ile katkı verdiği için ister istemez tercih ederim diye düşünüyordum ama takılın çalışmadığını görünce biraz kaldım, çıkartmak durumunda kalmıştım. Margus'ta oluyor arkadaşlar. Margus'ta da Schneider oynatmanız lazım kafa topu için. Yani biraz dediğim gibi bazı şeyleri nerflemişler. Orada kadro seçimini iyi yapmak lazım. Bugün biraz bakarız eğer vakit kalırsa. Evet, Margus bile Kayse istiyor. Aynen benim söyledin. Skit kilitleyen oyuncu acayip OP. Evet, yani o turnuva için gayet iyi dediğim gibi. Hoş geldin Efe. Aleykümselam. Evet, bir şey olarak karikatürle bir şey yapayım arkadaşlar. Burada da klapta 2 tane çalışanın şeyini gösteriyor arkadaşlar fare görünümünde. Bu gece ne yapıyoruz diye soruyor. O da diyor her gece yaptığımız aynı şeyi yapıyoruz diyor. Oyunculara daha çok diyor data indirtecek, oyun oynarken daha çok data indirteceğiz diyor. Yani böyle bu konuyu çok muzip bir şekilde eleştirmiş. Biliyorsunuz rank maçlara ve diğer şeylere girince devamlı data yüklemesi yapıyor arkadaşlar. Ondan dolayı konuyu biraz güzel bir şekilde iğnelemişler arkadaşlar. Evet, bu Dünya Kupası turnuvalarında bir aralık verilmişti arkadaşlar. Özellikle 3. maçlarda bazı elenen takımların maç yapmak istememesi sebebiyle bir karışıklık olmuştu. Biraz gecikme yaşandı. Sadece bir grupta netlik yoktu. Orada da şöyle 3 takım birer galibiyet almıştı. Ondan dolayı ciddi bir rekabet vardı Fransa 1'in grubunda arkadaşlar. Fransa 1, Türkiye 3 de vardı o grupta. Ve o grupta arkadaşlar Fransa 1'in maçı Türkiye 3'ün maçı ertelenmişti. O ertelenen maç oynandı ve tekrardan kurallar çekildi arkadaşlar. Kurallar bu şekilde. Çin'le Hong Kong eşleşti. Türkiye 4 yani bizim takımla Cezayir eşleşti arkadaşlar. Fransa 2 Macit hocamın takımı Japonya ile eşleşti. Suudi Arabistan Fransa 1 ile eşleşti. Kolombiya Kanada ile Kolombiya zaten favorilerinden arkadaşlar turnuvanın. Türkiye 3 Şili ile eşleşti. Şili de çok ciddi favori takımlardan biri. Türkiye 3'te de gene Kemal ve Moonstar ekibi var arkadaşlar. Onlar da gayet iddialılar. Bakalım nasıl olacak. Evet, Fas ile Arjantin, Peru 1 ile Meksiko 2 eşleşti arkadaşlar. Şu olarak maçlar da bu hafta sonu yapılacak ilk maçlar. Ben zaten bir kısmına randevu oluşturdum arkadaşlar. Zaman çakışması olanlar var ya da çok geç olanlar var. Bu Türkiye 3'ün maçı arkadaşlar gece 2'de cumartesi günü. Ondan dolayı biraz tereddüde düştüm. Yayın açsam mı derken bu Moonwalker'da Miguel Blue diye bir var, oyuncu var. Geçen senelerin DC'si oyuncularından arkadaşlar. O da yayın açacak. O maçın yayınını o açacakmış. Onun için zaten o elenmiş oldu. Hani ona saygısızlık olmasın diye o maça yayın açmayacağım arkadaşlar. Zaten gece 2'de olduğu için de biraz zamanı ters kalıyor. Ama burada Çin Hong Kong maçına, Türkiye Cezayir maçına, Macit hocamların Fransa 2 Japonya maçına, Suudi Arabistan Fransa maçına arkadaşlar oluşturdum. Kolombiya maçında ise şöyle bir şey var. Kolombiya maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Kanada ile oynadığı maç Suudi Arabistan'la çok yakın vakitlerde çakışıyor. Düşüncem şu: Suudi Arabistan Fransa maçından sonra Kolombiya Kanada maçını yapmak istiyorum. Eğer devam etmek istiyorum, yapabilirsem tabi. Bilemiyorum. Diğerleri daha anlaşamadılar. Maç saati konusunda netlik yok arkadaşlar. Dediğim gibi o yayın açtıklarıma randevu oluşturdum. Takip edebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar burada bizim kulüpten bir arkadaş bir bug
keşfetmiş. Şimdi bakın burada videoyu oynatmadan baktığımızda Misugi'nin statları gördüğünüz gibi takıl statı 208K, intercept statı 202K görünüyor arkadaşlar. Karşı rakibin Misugi'sine bakalım. Bakın burada 239K görünüyor takıl. Intercept 232K görünüyor. Neredeyse 30K bir fark var arkadaşlar. Yani bu hatanın nereden kaynaklandığını bulamamışlar. Bizim grupta da sordu. Gandalf kullanıcı adlı Hasan isimli arkadaşımız var bizim. Arap diye biliyorum kendisini. Onun fark ettiği bir durum arkadaşlar. Yani formasyonu da yapsanız şöyle 3000 maç oynatarak koymuş da olsanız bu kadar fark oluşmayacağını söylediler. Hani ben de enteresan bir bug olduğu için bunu paylaşmak istedim. Yani tabii bu statsal açıdan bir fark mı onu bilemiyorum. Çünkü bondlar aynı arkadaşlar. 103 bondla çıkıyor. Buff'lar da aşağı yukarı yakın birbirine. Yani 30K bir fark çok ciddi bir şey. Yani onu söyleyeyim. Hani biraz anormal geldiği için ben bu durumu paylaşmak istedim. Çok fazla fark var arada. Evet, şöyle bir baktı da karşılaştım. Arkadaşlar maç atıyorduk. Çiftli matchup'a girdi. İkinci matchup'ta ben şutu kilitledim ama şut vurabilmişti. Bu bug mı yoksa ben mi bir şey kaçırdım anlayamadım. Yani anlattığına göre bir sorun gibi görünüyor dostum. Çünkü ilkinde vurmuş olsa anlarım. Hani ilk matchup'ta. İkinci matchup etkilemez belki ama işte bilemiyorum. Evet, indirirken eksik indirmiş olma ihtimali var mı? Yani bilemiyorum. Belki ve datayı şeye aktarmış olabilir. Enteresan bir durum yani. Paylaşmak istedim sizinle. Evet, bizim Twitter diyorum, Telegram kanalı var. Melih hocamın yöneticisi olduğu arkadaşlar. Orada kendi çapımızda ufak çaplı bir lig maçı yapılıyor. Turnuvası gibi bir şey düzenleniyor. Turnuvada arkadaşlar durum bu şekilde. Hani bilmek isteyenler için paylaşmak istedim. Ceyhun isimli arkadaşımız 1. sırada görünüyor. Ozi 2'de arkadaşlar. Caner 3'te, ben 4'teyim. Maçlarda şöyle aşağıda gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sonraki haftanın da yani bu haftanın eşleşmeleri de bu şekilde. Henüz daha 2 maç yapılmış. Bana en son bilgi geldiği kadarıyla. O bilgi geldiği haliyle de sıralama bu şekilde arkadaşlar. Kaiser maç fazlasıyla 2. sıraya yükselmiş görünüyor. M7'de 9. sıraya yükselmiş oluyor. Melih ve Efe de 11-12. sırada var arkadaşlar. Evet, dediğim gibi güzel rakipler var arkadaşlar. Gerçekten çekişmeli oluyor maçlar. Dediğim gibi hem metaları da test etme durumumuz oluyor. Her arkadaşların farklı metaları da var. Güzel, böyle eğlencesine yapılmış bir şey. Dediğim gibi umarım devam eder. Teşvik olması açısından paylaşayım istedim. Evet arkadaşlar, ayın 6'sı yani dün tarihi itibariyle de bir bakım geldi, bildirimi geldi oyuna. Bakım bildiriminden sonra bir güncelleme geldi. Güncelleme yapılmasını istiyor oyunu oynayabilmek için ve sonrasında gelen haberler arkadaşlar, yaz kampanyası sezon 1 diye görsel duyuruldu. Special senaryolardan Michael'la özel bir bölüm geldi arkadaşlar. Limit Release madalyası alabiliyoruz. On Dream Ball'la birlikte. Bugünden itibaren aktif oldu. Oynayabilirsiniz. İkinci olarak da Rafael için arkadaşlar gene senaryo kısmı geldi. Burada da gene 10 tane maç var ve 10. maçta Limit Release madalyası alıyoruz. Görevler zaten basit. İşte Michael'la Rafael'le gol at gibi görevler var arkadaşlar. Onu yaptığınız zaman alabiliyorsunuz. Evet, yaz kampanyası login bonusla alakalı duyuru var. Buradaki duyuruda maalesef sadece fizik geliştirmeleriyle alakalı materyal veriliyor arkadaşlar. 6'sı ile 20'si arasında. DCS 2026 etkinlikleriyle alakalı eleme sezonunun 4. döneminin duyurusu yapıldı. Burada da olarak elemelerle ilgili ödüller olacakmış. Ödüllerde arkadaşlar bir defaya mahsus olmak üzere Recovery Ball ile 100 tane skip ticket verdi. Gayet güzel bir hediye. En azından bunlar şu an ilaç gibi geliyor arkadaşlar, eksikleri olanlar için. Evet, Dream Team Cup da duyuruldu. O da olarak biliyorsunuz arkadaşlar, DCS 2026'ya yükselmede ilk 3 ay boyunca rank maçlar oynandı. O rank maçlarda arkadaşlar ilk 4'e giren oyuncularla birlikte Time Attack'ta 4 ayrı alanda ilk 1'e giren oyuncular DCS 2026 elemelerine katılmaya hak kazandılar. Son elemeye katılma
alma şeyi de buradan olacak. Bu Dream Team Cup kısmından. Japon ve global serverdan arkadaşlar 4'er oyuncu bu turnuvaya gitmeye hak kazanacak. Bu nedenle şu an çok ciddi derecede asılınıyor ama yani şey olarak maçlar çok zaten sırt sırta geçiyor. Yani böyle mücadele çok şey arkadaşlar ve dediğim gibi golü çok atmak lazım elden geldiğince. Bir de dediğim gibi eşleşmelerde matchup'ları kazanmakla puan toplamanın da etkisinin olduğunu düşünüyorum burada. En ufak bir beraberlik bile sıralamalarda çok aşağı düşmenize sebebiyet veriyor. Bunu söyleyeyim. Evet, bugünden dünden itibaren başladı. Ayın 20'sine kadar devam ediyor arkadaşlar. Abi sana bir video atacağım. Bahsettiğim olay DC mi yoksa WhatsApp'tan mı atayım bakmak için. WhatsApp'tan atabilirsin Caner. Evet, onlu transfer bileti vermeye başladılar dünden beri. Arkadaşlar zaten son şeyde baktığımızda şeyin en son DC tarafında şey var, Göte vardı. Dream Festival tarafında da bu Casillas var arkadaşlar. Oradan geriye doğru bütün oyuncular var havuzda. Sadece bu limitli oyuncular yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim, yani yaz döneminde ya da kış döneminde özel gelen formalı oyuncular, onlar yok arkadaşlar. Normal SSR havuzunda oyunun ilk çıktığından bu yana gelen Dream Festival, Dream Collection ve normal SSR Gacha havuzundaki bütün oyuncular var arkadaşlar. Evet, Challenge Road bölümüne şeyler eklendi arkadaşlar. Normal Challenge Road bölümü, Next Dream bölümüne 5 bölüm, Golden 23, Toughness Type, Agile Type, bunlara 5'er bölüm eklendi. Gene Skill Type'a 5 şey olarak, kulüp olarak hem kırmızı hem mavi hem yeşil gününe arkadaşlar, yeşil oyun şeyine 5'er bölümde eklendi. Bir de en son Challenge Road X bölümü de aktif oldu aynı zamanda. Yani burada şöyle diyeyim, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 Dream Ball alabiliyorsunuz. Challenge Road'dan da 50 Dream Ball alıyorsunuz arkadaşlar. 85 Dream Ball ediyor. Gayet iyi. Challenge Road X ile alakalı zaten geçen yayınlarda bir duyuru yapmıştım. Skip Ticket'la geçilebileceğine dair. Oraya tıkladığınız anda arkadaşlar, eğer ki bu oyunu bir defa, yani bu bölümü bir defa oynadıysanız bu geçmiş şeyde, bunu direkt otomatik olarak geçmiş sayılıyorsunuz. Otomatik olarak bütün 40 bölümdeki hediyelerin hepsi bir anda veriliyor arkadaşlar. 50 Dream Ball alıyorsunuz. Onun yanında diğer materyallerde cabası. Evet Caner, bakacağım ona. Bu sunumları şey yaptıktan sonra bakalım istersen. Evet, burada bakın hediyeler olarak da gördüğünüz gibi epey bir hediye var arkadaşlar. Skill çıkartma şeyleri, aynı zamanda bu Challenge Road ile alakalı şöyle bir şey paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Önceden Challenge Road bölümlerini geçtiğimizde skill çıkartma kartı veriyordu. Şu sağ şeyde alttan soldan ikinci sıradaki kart. Bu son zamanlarda özellikle HA2 madalyasına dönüştürdüler bunu. Yani bu nedenle siz arkadaşlara tavsiyem, skill çıkartma şeylerini idareli kullanmaya çalışın. Şu an oyun içerisinde belli yerlerde dışında edinme imkanı yok şu an gördüğüm kadarıyla. Önceden buradan bol bol veriyordu. Ben de epey buradan yararlanmıştım. Ama şu an itibariyle arkadaşlar geçtiğiniz bölümlerde HA2 madalyası veriyor bunun yerine. Dediğim gibi eğer ilerleyen süreçte böyle bir şey olursa bir skill çıkartma sıkıntısı çekilebilir. Ona göre idareli kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, burada zaten bölümün otomatik geçildiğine dair görseli görüyorsunuz. Bu şey olarak güncelleme sonrasındaki bug kısmında, hatalar kısmında arkadaşlar, biliyorsunuz Beckham'ın üzerindeki hiddenleri de yazı yazmıyordu arkadaşlar. Bunları tekrardan düzenleme yapmışlar arkadaşlar. Eklemeleri halletmişler. Bunun duyurusu yapıldı. Evet, special skill'lere arkadaşlar geldi, rework geldi. Kishida'nın çalımı 560 momentum, Michael'ın ayağa kayması 560 momentum, Michael'ın pası 560 momentum, çalımı 560, ver kaçı 560, Rafael'in çalımı 560, Roberto'nun şutu 560 momentum, Rafael'in ver kaçı 560 momentum ve Michael'ın şutu arkadaşlar 560 momentum. Time Bomb dedikleri paralı satılan pakette bulunan özel çalım ise 560 momentum, 565 momentum olmuş arkadaşlar. Bu da güzel değişiklikler. En azından yeni gelen kartlar için olmuş oldu. Yayın erken bitecek, yoksa vaktin varsa haberlerden sonra VS gelir misin? Olur Darte, bitirirsek atarız. Yani dediğim gibi bugün şöyle dedim, yarın mesaim var gene ama dediğim gibi zamana göre yaparız. İnşallah kalır diye düşünüyorum, zaman atarız yani. Evet, Michael'ın SS kartının arka yüzü bu şekilde, gayet güzel. Rafael'inki de gayet iyi, beğendim.
Evet, Summer Dream transfer duyuruldu arkadaşlar. Dün geldi. Buradaki oyunculara zaten az çok değinmiştik. Şöyle zaten kısaca hatırlayalım. Yeşil renk geliyor arkadaşlar. Rootmaker 1, 2 ve Dribble iki taraflı çalışıyor. Ve forvet hame üzerindeki düşürücü etkiyi kaldırıyor. Matchup bilirse %8 stat artışı veriyor. Kalecinin üzerindeki arttırıcı etkiyi siliyor arkadaşlar. İki skill kitliyor. Penaltı araya shooter. Stamina cost down'u var. 3 kat ileri gidiyor çalımda. Avrupalılara 4 buff veriyor. Michael'a 4 buff veriyor. En azından parçalı buff vermesi iyi olmuş. Yani kart dediğim gibi hiddenleri fena değil arkadaşlar. Evet, Zlatamovic'e geldiğimizde Zlatamovic de arkadaşlar kendine Müslüman, matchup'ı bildiği zaman %8 statları artıyor. Düşürücü efekti de kaldırıyormuş kendi üzerinden. Yeni bir şutla geliyor. Şutunda arkadaşlar block order yok. Yerden şutunda sadece havadan şutunda var bir block order. Penaltı area shooter var. Kulüp bağlantısı var. Çalım attım 3 kat ileri gidiyor. Verkaç'ta %20 ileri gitme var. Dribble root maker arkadaşlar matchup'ı bildiğinizde dribble'la istediğiniz yere seçebiliyorsunuz gideceği alan içerisinde. Evet, en işe yarar pasifi ise arkadaşlar full power'da Avrupa ve kulüp oyuncuları %5 veriyor. Bu ciddi bir artı. Özellikle Avrupa kulüplerinde şu an kulüpte ve Avrupa takımlarında bu oyuncunun oynatıldığını görüyorum sırf bu etkisi nedeniyle. Bir skillini kitletmiyor. Avrupa kulüp oyuncularına 5 buff veriyor. Fena değil arkadaşlar. Dediğim gibi ortalama bir kart ama şu hidden'i çok değerli. Assign verdiği hidden değerli arkadaşlar. Evet, Stamina Cost'tan falan Michael'a da verelim. Keşke bir skol. Evet. Yani haklısın. Michael'da şimdi geleceğim Michael'a. Yani Rafael dediğim gibi statları çok balans gelmiş. Hiddenleri fena değil ama Michael'ın statlar güzel gelmiş. Hiddenleri çok iyi değil. Gözüme şey olmadı. Merillo'ya baktığımızda arkadaşlar Merillo'da mavi renk geldi. %100 otoblok auto intercept var. 2 skill kitliyor. Kulüp bağlantısı var. Matchup build'e Latinlere ve kulüp oyunculara tamamına kaleci dahil %5 inspire veriyor. Bu güzel. Matchup kaybettiğinde kaleciye %5 momentum artışı veriyor. Bu da çok iyi. Stand firm'ü var. Skill block cancel'ı var. Zaten bu oyuncunun skill sıkıntısı var. Olması çok iyi olmuş. Ve %80 daha hızlı ayılıyor. Latin Kuzey Amerikalılar 6 buff veriyor. Arkadaşlar bu oyuncu da özellikle Trust tarafından dolayı çok işe yarar bir kart. Zaten onu söylemiştim. Ve defansif skill'ler de gayet iyi. Bu Latin takımında ve kulüp takımında rahatlıkla yer alabilecek bir oyuncu. Eminim Latin takımı kuranlara şiddetle tavsiyem bu oyuncuyu alabilirlerse iyi olur. Hoş geldin Ali Hocam. Evet. Michael'a bak geldiğimizde Michael da arkadaşlar şey olarak o da şöyle baktığımda kendine Müslüman DMDF karşı tarafın DMDF üzerindeki etkilerine şey yapıyormuş arkadaşlar. Arttırıcı etkilerini siliyor ve %10 düşürüyormuş. Refresh pas var. Pas attığı zaman o pas attığı oyuncunundaki düşürücü efektleri kaldırıyor. %10 da stat veriyor. Bu da gayet güzel. Yani Chance Maker'ı var. Follow var. Auto Intercept Evade var ama 1 ile sınırlandırılmış. Keşke 2 olsaydı. Penaltı araya shooter var. Root Maker Dribble 1-2 var arkadaşlar. Yani iki yönlü çalışıyor ama maalesef kartta bir range enhance yok. Yani çok ciddi bir eksik yani bu şey için. Avrupalılar 4 buff veriyor. Rafael'e 4 veriyor. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Bu oyuncu da dediğim gibi statları çok güzel gelmiş. Birazdan Melih hocamın tablolara da bakarız. Ama dediğim gibi biraz hiddenleri zayıf gelmiş. Yani onu söyleyeyim. Evet, çalımda ilerlemez. Yani hiç enhance yok yani. Hani iki türlü ileri gidiyorum. Bari biraz da enhance koysalar. Çünkü penaltı ile shooter'ın bir anlamı kalmıyor. Yani bu adam nasıl içeri girecek? AM oynuyor. Hani forvet de koysan tamam diyeceğim. Belki anlayacağım yani. Evet, ilk rotasyon arkadaşlar dün başladı. Rafael ile Zlatamovic var. Rate-up'larına baktığımızda Ramon Victor'un arkadaşlar debuff oynayanlar için 8'e 5 şey var bu bond formasyonu. Yani şu an debuff çok revaçta değil. Hani onun için atın diye bir şeyde bulunmak istemiyorum. Teşekkür ederim Ali Hocam desteğin için. Evet, burada rate-up'ları çok başarılı değil arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi transferler fena değil arkadaşlar. İkinci rotasyon Merillo ile Zlatamovic arkadaşlar 12'sinde başlayacak. Burada baktığımızda iki tane bondlu oyuncu var. Eğer bond ihtiyacı olanlar varsa arkadaşlar birisi 9'a 3 kalkan, diğeri de 9'a 4 kalkan. Kalkanlarımız artsın falan diyorsanız kullanılabilir. En azından bondu hep 8 olanlar varsa varsayılan burada en azından yancıların da bond karakter gelme ihtimali var. Kullanılabilir dediğim gibi. Ama 9.6, 9'a 7 olanlar çok daha iyi kullanışlı. Yani onları da bekleyebilirsiniz. Ali Hocam buyur sorabilirsin. Evet, 3. rotasyona baktığımızda
Merillo ile Michael var arkadaşlar. 17'sinde geliyor. Burada da 10 bondlu FedEx var arkadaşlar. Eğer eksiniz varsa şey yapabilirsiniz. İlk transfer attığımız SP'ler diğerine aktarılıyor mu? Evet Ali Hocam, aktarılıyor. Yani rotasyonlu olanların hepsinde aktarım var. Onu söyleyeyim. Ama başka bir transferse orada aktarım olmuyor. Onu kullanmanız lazım. Zaten oyunun içerisinde o kısmı da gösteririm size, aktarıldığını görebiliyorsunuz oradan arkadaşlar. Burada dediğim gibi bu FedEx eğer yoksa 10 bondlu arkadaşlar, onu şey yapabilirsiniz. Bu rotasyonda da değerli olan. Son şeyde de SS'ler geliyor arkadaşlar. 22 ile 27 arası. Evet, bondların birini alsam o da yeter. Evet, mantıklı dediğim gibi. Yani 9.6 9'a 7'ler çok daha iyi ama arkadaşlar rate-up'larda çok görmüyorum o kartları. Ama olasılıklar içerisinde 0-0-1 olasılıklar içerisinde görüyorum arkadaşlar. Geçen Efe kardeşimin galiba attığı transferde Lensenblink'i çıkardığını gördüm arkadaşlar. Yani bu şekilde şeyler geliyor. Limitli oyuncular da çıkıyor yani. Hangisini alalım? Oradakilerden. Ali Hocam şey mi diyorsun? Hangisini soruyorsun? Tam net şey yaparsan ona göre cevap vereyim. İsmail Hocam hoş geldin. Aleykümselam. Teşekkür ederim. Ali Hocam tam sorunu anlayamadım. Bondlular için. Yani bondlulardan 10 bondlu olan FedEx yani özellikle 8 ise varsayılanın 2 bond arttıracağından dolayı FedEx daha bence alınmaya değer. Ama dediğim gibi şey olarak 300 SP vererek bilmiyorum almak çok şey değil. Yani ona konuda Caner'e katılıyorum. Yani abi muhtemelen gelir diye düşünüyorum atarsan. Yani o şey olmaz yani. FedEx şunu mu diyorsun? Buradaki 9'a 4 ve 9'a 3 olanları. Yani şöyle diyeyim Ali Hocam bak Barnes normalde 9'a 3'tü. Bir anda bir rework verdiler, 9'a 6 yaptılar kartı. Yani şu an kart mükemmel bir kart. Ben yönden çok beğeniyorum. Rank maçları falan da kullanmaya başladım arkadaşlar. Follow'u çok güzel çalışıyor. Ve yani uçanı kaçanı yakalıyor. Yani çok kuvvetli. Yani böyle Magnificent Interception arkadaşlar, 509 momentumlu. Yani çok düşük bir skill. Onunla bile top kesiyor. Stygian'ın topunu kesiyor yani. Hani onun için olarak bakıldığında bu kartlara da bakarsınız, bir rework gelir 9-6 yaparlar. Hani elinizde olması bilmiyorum iyi olabilir, eğer olarak DB'n fazlaysa alabilirsin abi. Yani hani olarak elinde bulunur. Ama DB'm kısıtlı diyorsan 9'a 6-7'leri beklemen de tavsiye edebilirim. Hani olarak burada mesela bu Larsson'da 9'a 3'tü, 9'a 4 yaptılar bu Larsson'u, yükselttiler. Dediğim gibi böyle bir değişiklik olabilir. Şu an mesela o Barnes ilk çıktığı zaman meta bile değildi arkadaşlar. Çok kötü bir karttı. Yani şöyle diyeyim. Kulüpte gene bir tık iş yapıyordu ama böyle güzel getirmemişlerdi kartı. Şu an technical compact shoot'la bile gol atabiliyor arkadaşlar bazı kalecilere. Eğer sokabilirseniz içeriye. Yani fena değil, onu söyleyeyim. Ofansı değil ama defansı arkadaşlar yani uçandan kaçandan topluyor topu. Gerçekten çok kuvvetli bir kart. 9'a 6'da olması çok iyi oldu. Ben hani iyi ki almışım dedim, hani öyle söyleyeyim. Evet, şöyle yeni gelen oyuncularla alakalı geleceğim Caner. Sadece ay sonu gelecek oyuncular haricindekilerin hiddenleri belli oldu. Bond görünmüyor yani o oyuncularda. Bir beklenti vardı ama yani şimdi ben de açıkçası baktım, biri kırmızı, biri mavi, biri yeşil olunca dedim herhalde bunlar bondlu gelecek diye düşündüm ama hiddenler de yok şu an için. Geleceğim biraz da oraya. Evet, olarak bakıldığında şunu çift dikiş mi? Bu yokmuş. Geriye dönmüştüm aynen. Evet, son rate-up'ta arkadaşlar Alberto ile Aoui var. Aoui fena değil. Güzel bir rework aldı. Defans yapabilecek düzeye geldi. Ofans ama çok iyi değil. Aman iyi değil. Alberto şu an Latin metası da kullanılıyor arkadaşlar. Çok sağlam bir kart. Sadece tek eksikliği otoblok, auto intercept olmaması. Ama dediğim gibi şöyle diyeyim. Gene ben rate-up'lar açısından bakıldığında ikinci, üçüncü rate-up'lar biraz daha atılmaya değer gibi görünüyor. Evet, burada da Melih Hocam paylaşmış olduğu tablo var arkadaşlar. Son Japon transferinde şu an olarak son üzerindeyiz arkadaşlar. 10 bondlu Goza var. Orada da şöyle bakayım. Bugün ayın 9'u diye biliyorum. 9'u mu? Bakıyorum şöyle. 7'si pardon. Şu an sondan birinci şeydeyiz arkadaşlar. Burada Hugo Ramirez var. Bondlu oyuncu. Dediğim gibi o da hibrit bondlu. Hem kalkan var, hem düşürücü var, hem de 9 bond var. Eğer ihtiyacınız varsa oradaki rotasyona da atabilirsiniz. Bir sonraki rotasyonda 10 bondlu Goza var arkadaşlar.
Evet, Michael güzel olmuş demiş. Esin Mert, hoş geldin. Evet, baktığımda bu şekilde zaten aşağı transferin sıralamalarını, rate-up'larını şey yaptım. Another Star açıklandı arkadaşlar. Bu da dediğim gibi zaten beklentiler doğrulandı. Kişi de geldi. Kişide de arkadaşlar şöyle dediğim gibi de şey olarak forvetin üzerindeki artırıcı etkileri siliyor ve aynı zamanda %5 düşürüyor. Kırmızı renk gelmiş, DM, oynuyor. Bir tane Asya kulüp oyuncusunu yardıma çağırıyormuş. Bu gayet güzel. Otoblok, oto intercept %100 gayet iyi. Stamina killer çok iyi. Stand firm iyi. Asya kulüp oyuncuları forvetlerine tenacity veriyormuş. Bu da mükemmel. %10 koruma veriyor Asya kulübe ve 6 buff veriyor arkadaşlar. Yani hiddenleri çok başarılı kartın. Şu an bir ara arkadaşlar Avrupa metası kalkan yönünden çok avantajlıydı. Brolin'den dolayı özellikle. Şu anki o avantaj yavaş yavaş Asya'ya doğru geçiyor gibi arkadaşlar. Yani şöyle şu an zaten maksimum bond ve kalkanı söyleyecek olursam 103'e 42 arkadaşlar. 103'e 42'nin üzerine bu iki tane oyuncuyla koyduğunuzda Japonlar şu an 62 kalkanla oynayacak arkadaşlar. Yani bu da gerçekten muazzam bir değer. Yani hem de meta. İkisi de meta oyuncu. Hani şöyle diyeyim, Avrupa'da tamam. Avrupa'da da Raps'ınla Brolin'i kullanabiliyorsunuz. %25 alıyorsunuz ekstradan. Yani biraz daha fazla bunlara göre. Ama Raps'ın meta değil. Yani orada öyle bir dezavantaj var. Rapsu'nun full power avantajı da var. Ama burada iki oyuncu da meta olacak. Yani sağlam bir kadroyla oynarken 60 kalkanla çıkacaksınız. Yani düşürücü takım geldi mi yok edersiniz arkadaşlar. Yani maksimum modda oynuyorsanız gerçekten çok şey. Burada tek benim üzen nokta Asyalılarla ilgili çok fazla defans oyuncusu geldi arkadaşlar. Yani seçme şansını çok geniş. Bir de yani bunların hepsine böyle defans koyduğunuzda da dediği gibi mesela İsmail Hocam yazmış Asya ölümüne defans oldu diye. Gayet öyle. Yani çok sağlam bir defans hattı oluşuyor. Burada kontra atakla şey yapacak, gol atmaya çalışıyorlar. Ben de mesela geçen bir oyuncuyla karşılaştım. Şeyi çok güzel kullanıyordu arkadaşlar. 2-1 yenildim oyuncuya. Çok şöyle diyeyim, defans hattım çok sağlam olmasına rağmen ters renkteki oyuncularla insight'la pas atarak gol attı. Yani şey olarak çok hızlı kontra atağa çıkıp golünü atıp defansa yatıyor. Ve çok güzel sağlam defans da yaparak şey yaptı. Maçı kazandı yani. Çünkü defansta çok çektiği zaman ceza sahası içerisinde şuta vuracak bir şey de bulamıyorsunuz arkadaşlar. Zor oluyor gerçekten. Evetler oyuncular çünkü pas attıkları zaman defans yakın oldu mu yetişiyorlar arkadaşlar. Yani burada Stygian'ı kullanmanız lazım. Stygian'ı da kullandığınızda Avrupa metasında hemen Matsuyama'yı kilitliyorlar. Matsuyama da zaten Stygian'ı buluyor. Bu da oyun kurmanızı ciddi anlamda etkiliyor yani onu söyleyeyim. Bu şey olarak kişi de zaten analizi de yapacağız arkadaşlar. Gayet yani hiddenleri çok başarılı. Yani bir defans oyuncusunda olabilecek bütün özellikler var. Aynı zamanda forvete tenacity vermesi de gayet güzel. Skill'lerle gelmiş 565 momentum. Yani üzerinde eksik yok arkadaşlar. Gayet iyi. Skill kitletmiyor. Yani şey yok. Block cancel yok. Keşke o da olsa ama zaten o zaman da aşırı OP olurdu. Burada dediğim gibi gene yan skill'ler var arkadaşlar koyabileceğiniz. En azından 2 tackle 2 intercept yapabilirsiniz. Japon defansında zaten skill block cancel veren oyuncular var özellikle. DM'ye falan verenler var. Şey yapılabilir. Güzel. Ben kartı beğendim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şöyle statlarına baktığımızda zaten 46'şar takılı intercept 45-46K teknik arkadaşlar muazzam. Yani bu şu an oyunda kesemeyeceği kart yok. Şut olarak da blok olarak da arkadaşlar blok statları biraz düşük ama yani stand firm var. En azından işini yapar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Staminası da 1472 yani 1500'e dayanmış. Gayet iyi. Yani şey olması güzel arkadaşlar. Sağlam bir kart gelmiş. En azından yani bir sonraki kışı görür mü? Açıkçası tam emin değilim ama yani sanki görecek gibi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şöyle Melih hocamın tablosuna bir bakalım arkadaşlar. Şey olarak baktığımızda takıla bakın arkadaşlar 2 milyon 116 bin. Yani hiçbir şey pardon 2 milyon 26 bin saf stat arkadaşlar. 2 milyon 20 bin de intercept'te gayet iyi. İkisi de bakın zaten matchup bin bonusu 2 milyon 300 bin renk avantajı da 400 bine çıkıyor. Yani alamayacağı kişi yok arkadaşlar. Şey bile şöyle diyeyim hani üstünde skill kitleme yok. Olsaydı belki pas anlamında da iş yapabilirdi belki. En azından bir evet falan bir şey de koysalar belki en azından defanstan güzel top çıkarabilirdi. Yani defansif olarak çok sağlam bir kart arkadaşlar. Onu söyleyeyim ama ofans için bir şey diyemeyeceğim. Zaten diğer kartlarla karşılaştırmaya evet Another Star Ali hocam.
yeni açıklandı. Şey olarak şu an kulüp ve Asya tarafına. Bu da tabii şu an Avrupa tarafında bir eksiklik var arkadaşlar. Yani Asya'ya şu an bir torpil geçirmiş gibi bir durum söz konusu. Çok fazla Another Star kart avantajı oldu. Bir de 6 buff'lı çok oyuncu var arkadaşlar Asya tarafında. Buna dair güzel bir takım görüntüsü var elimde. Onu da ileride paylaşacağım. Yani maksimum bondu arkadaşlar 163'e, bütün takım bondunu 163'e çıkartabiliyorsunuz. Gayet iyi olduğunu söylemeliyim. Şey olarak güzel olmuş bu Another Star tarafı. Yani çok sağlam. Zaten yakındaki kartların hiçbirisi meta değil arkadaşlar. Ondan dolayı çok ciddi bir fark var. 6 buff'lı, bir de hepsi de kullanışlı. Acer Raps'ın gibi değil maalesef. Evet. Acer Raps'ın da işte takıl tarafı bir tık zayıf kalıyor ama onun dışında fena değil o kartta. Ama şey olarak gayet Japonlar defans yönünden çok sağlam. Aynen. Yani güzel bir kart olmuş. Şeye baktığımızda arkadaşlar burada Merillon'un statlarına bakıyoruz arkadaşlar. Merillon'un statları zaten oyun içerisi görselli daha önce yoktu. Onu görmeniz açısından paylaştım. Speed ve tekniğe bakın, 53-51K gayet iyi. Bugün zaten şöyle diyeyim, Dream Team Cup'taki maçım Latin takıma karşıydı arkadaşlar. Merillo kesiyor arkadaşlar şeyi. Stygian'ı falan bully diyor. Hatta renk üstünde olan yeşil oyuncuları bile alabiliyor arkadaşlar. Gayet iyi gelmiş kart dediğim gibi. Evet, şöyle baktığımızda Merillo'nun defansif şeyine bakın arkadaşlar, 2 milyon 107 bin, 2 milyon 141 bin. Yani baktığımızda renk avantajıyla birlikte falan çok kişiden de daha ileriye gidiyor arkadaşlar. Yani bir tık daha iyi geliyor. Tabi burada kulüp bağlantısı olmasının da bir etkisi var. Bir de başka bir şey var mı diye bakıyorum. Inspire belki hesap etmiş olabilir Melih hocam. Yani gayet güzel bir kart arkadaşlar. Latin ve kulüp için kesinlikle bence kullanılması gereken bir kart arkadaşlar. Otoblok auto intercept olması da iyi, çünkü Latin metasında arkadaşlar özellikle hem mavi günü defans eksikliği var. Alberto dışında mavi defans yok meta olan arkadaşlar. Hem de olarak güzel bir kart gelmiş. Onu dediğim gibi beğendim. Bu Merillo iyi. Zaten en yakındaki Merillo çok uzun süre önce gelmişti arkadaşlar. Limitli orijinal Inter formasıyla gelmişti. Ve olarak arkadaşlar da o bir daha da gelmedi. Bir defa geldi transferi, bir daha hiç gelmedi o Merillo. Olarak dediğim gibi şu an bu çok sağlam bir oyuncu, alınabilir yani. Bunu oyuncu arkadaşlar 10 üzerinden 8,5-9 falan veriyorum. Yani gayet güzel. İşini yapıyor yani. Evet, İhsan Reis beni çağırmış, geldik diyor. Evet Efe, teşekkür ederiz. İhsan'a biraz vesile oldun. Oyuna biraz başladı senin şeyinle, yardımınla. Keşke Vakashimazu alacağımı bekleyip kişi de alsaydım ya demiş. Yani bence Vakashimazu'yu da doğru bir tercih yapmış olabilirsin Darty. Çünkü şu an zaten Japon'da defans sorunu çok fazla yok. Olarak ofanstaki bir oyuncunun olması güzel. Yani ben 6 bondlu hem de şut statları gayet iyi Vakashimazu'nun. Yani dediğim gibi biraz orta saha ve ileriye yönelik ihtiyacı var. Japon'un özellikle orta sahada bir oyun kurucuya ihtiyacı var yani. Ayu yerine o sağlam bir orta saha oyuncusu gelmez mi? Yani işte gelir muhtemelen de Muhammed Ali ne zaman olur bilemiyorum yani. Izawa gelecek ama ne kadar güçlü olur bilmiyorum. Izawa'ya dair şimdi bakacağız. AM var mı hatırlayamadım şu an. Izawa gelir anır diyor. Latinler kırmızı günde çok avantajlı diyor. Kırmızı günün de şeyler de çok iyi. Avrupa'da çok iyi Muhammed Anıl. Yani ben kırmızı gün açıkçası oynuyorum. Avrupa ile oynuyorum. Daha da iyiler yani, öyle söyleyeyim. Japonlar da mavide bayağı üstün. Evet, aynen öyle. Zaten bir ırka çoğunlukla aynı renk veriyorlar diyor. Evet, ağırlık bir rengi oluyor. Bir de ikinci meta içinde büyük çoğunlukta veriyorlar arkadaşlar. Evet, soru maç için DB atılır mı sence? Vakashimazu, Hyuga, Nitta var diyor. Yani şimdi soru maçının olduğu banner'da Vakashimazu nasıl var onu anlayamadım. Another Star olarak mı diyorsun Darty? Evet, babam yayın yaptığı için atamayabiliriz demiş. Doğru demiş. Gerek yok. Soruya DB atılmaz. Yani şu an haklısın Caner. Ama ben gene bir rework geleceğini düşünüyorum. Çünkü yeşil golcü yok. Yani şu an Tachibana dışında yeşil golcü yok. Tsubasa var sadece Ahmet'e. Dediğim gibi bilemiyorum. Evet, takımda var onlar diyor. Evet, tamam.
Yani şey diyorsun. Anladım. 6 buff için soruyorsun. Yani dediğim gibi şu an iyi değil Darty. Ama yani rework alırsa iyi duruma gelebilir. O zaman da bilmiyorum pişman olur mu diyorsan sana bırakıyorum kararı. Hiçbir güncel Japon kadroda soru yok zaten. Evet. Caner bu konuda haklı. Wakashimazu, Hyuga, Nitta, Sorumachi. Evet. Aynen öyle. Yani Nitta bir tık daha iyi. Revok görünce tekrar banner'a düşer ya, o zaman atar. Evet, doğru, o da var yani. Şöyle diyeyim, gene getiriyor şey olarak geliyor. O konuda haklı Caner. Şey yapabilir, gelebilir yani. Evet, şeye bakıyoruz arkadaşlar. Zlatamovic'e şöyle ofans statları dengeli gelmiş. 42, 43, 44K. Şut biraz düşük gibi görünüyor. Dribble pas da biraz şey arkadaşlar. Çok fazla bir şey beklemeyin ama defansif statları fena değil arkadaşlar. Bir forvet için gayet güzel olduğunu söylemeliyim. High ball, low ball da good gelmiş. Gayet iyi. Şöyle baktığımızda arkadaşlar şut statına bakıyoruz. Ham stat arkadaşlar 2 milyon 126 bin, gayet güzel. Yani şöyle vurduğu zaman gol atabilecek düzeyde arkadaşlar. Ama burada Melih hocamın hesaplamada yanlış hatırlamıyorsam Inspire da var arkadaşlar. Evet, şöyle baktığımda full power %5'i hesap etmiş. Bir de Buffon Insight hesap etmiş arkadaşlar. Yani toplam %23 almış halini paylaşıyor. Yani bu %13'lük bir kısmını stage'ını halledebilirsiniz arkadaşlar pas atarak. O haliyle zaten almış gibi düşünürsek gayet iyi arkadaşlar. Yani high ball, low ball da good geldiği için şey olarak özellikle high ball denk getirirseniz block order'ı da var. Yani şu haliyle yeşil kaleciye biraz gol atmakta zorlanır ama kırmızı ve mavi kalecilere gol atabilir. Yani öyle düşünüyorum. Bir de baktığımızda burada bakın 1 milyon 963 bin takıla bakıyorum. Intercept niyeyse hesaplamamış Melih hocam. Ve takıl olarak da A takılı hesaplamış. Normalde S takılla birlikte arkadaşlar defansif alabiliyor. Yani onu söyleyeyim. Fena değil bu kart. Yani bir de %5 full power vermesi gayet güzel arkadaşlar. Yani evet, high ball very good olmalı zaten. Abi şu an bile İsmail hocam, yani şu anki good haliyle bile çok iyi düzeyde. Onu söyleyeyim. Yani fena değil. Yani bu kart ben umduğumdan daha da iyi görünüyor şu an. Hani bana çok ilk şeyde o kadar güzel gelmemişti ama şu an güzel arkadaşlar, onu söyleyeyim. Wakashima sanki pek iyi değil. Hyuga daha iyi gibi diyor. Yani şöyle değişiyor Darty'ye. Yani %5 aldığı zaman full power'da Wakashimazu'nun şut statı daha iyi Hyuga'dan. Ama Hyuga'da garip bir şey var arkadaşlar. Yani şut olarak RNG'den gol de atabiliyor. Yani onu söyleyeyim. Biraz ayrıcalıklı bir kart gibi. Yani sonuçta animenin başrol karakterlerinden biri olduğu için biraz şey var diye düşünüyorum. Yani bir kayrım var gibi. İkisi de ama gayet iyi. Yani şöyle diyeyim, mesela Hyuga Müller'e atıyor arkadaşlar. Renk şeyine rağmen atıyor. Bazen tutuyor Müller ama genelde atıyor yani. Yayında İhsan'la vs atacağım, itiraz istemiyorum demiş. Tablet bende Efe, yayın yapıyorum şu an. Ondan dolayı yapamam yani. Wakashima Hyuga'dan daha fazla vuruyor. 2 buff falan fark varken diyor. Evet. Evet, yani dediğim gibi stat olarak şey. Evet, high ball very good olmalıydı. Onu cevap verdim. Hyuga daha iyi. %10 full buff ile Müller'e atabilir mi? Yani şöyle diyeyim, şey olarak atıyor. Ben Müller'le çıktım yani. Kimle yapmıştık maç? Biriyle renk maçta karşılaştık galiba. Arkadaşlar attı yani bana. Hyuga ile birlikte Müller attı. Benim buff'ım da fazlaydı galiba ondan. Ona rağmen attı yani. Hatta ne kadardı? Bir 10k falan fark vardı arada. 10 mu 20k fark vardı. Evet. Baban gelsin, babanı yeneceğim demiş. Yenersin. Abi çocuğum burada mı demiş. Çocuğum şöyle evde misafir var. Misafirle birlikte şu an ama yayını takip ediyor galiba. Babası sen geleceksin mi vs. Şu haberlere bakalım ondan sonra. Müller'e atmayan mı var demiş. Evet, Müller'e şöyle abi şunu diyeyim. Ben bir süredir Avrupa oynarken çoklu renkte Müller'i kullanıyorum. Fena değil performansı İsmail hocam. Tamam, kırmızıdan yiyor ama yani Luikel'de falan tutuyor topları. Ben görüyorum hani şey olarak. Evet, %10 %10 FP ile. Kime atar mı dedim. Müller'e. Evet, bunu denemek lazım Caner. Yani sen daha fazla maç yapıyorsun. Sen daha tecrübelisin bana göre. Hani bu sorunun olur. Evet. İhsan 2014 doğumlu abileri.
Evet, maviden de yiyor. Yani yediği var, evet yiyor. Yani şey olarak çok yüksek değil ama özellikle full power açıldığında falan etkili oluyor. Diğer sonlarına doğru daha da etkisi artıyor. Evet, bu şeyi beğendim. Zlatamovic arkadaşlar en azından gol atabilir ama blok order sadece hava topunda olması sıkıntı arkadaşlar. Yani hava topu denk getirmek lazım. Ya da şöyle olabilir. Rafael'in üzerindeki şey var arkadaşlar. Pasının bir low ball'u bir high ball'u var. High ball pası da ona yükleyip arkadaşlar bu oyuncuya direkt high ball pas atabilirsiniz. Gayet iyi. O da Raid bölümünden alınabiliyor Rafael'in pasları arkadaşlar. Aynı pasın iki farklı versiyonu var. Birisi low ball olarak geliyor, birisi high ball olarak atıyor %100. Yani gayet güzel. Dediğim gibi öyle bir şey yapmak isterseniz en azından şey garantilemiş olursunuz. Havadan topla gol atma şey olur. Evet, high ball request yok. Yani işte koymamışlar Efe şey olarak. Evet, gördüğünüz gibi tabloda da gayet iyi durumda arkadaşlar. Bir şey diyemiyorum. Şey olarak güzel. Güzel bir kart. Evet, Rafael'e geldik arkadaşlar. Rafael'e baktığımızda ofans olarak çok dengeli bir kart gelmiş. Şut statları da fena değil. Şey olarak iyi. 42K takılı intercept gelmiş. 42-43K'da speed teknik. Yani fena değil. Çok üst düzey bir savunma beklemeyin ama İş yapar arkadaşlar. Şut olarak da gol attığını gördüm bugün izlediğim maçların bazılarında arkadaşlar. İçeri sokabilirseniz üstündeki şutla gol atıyor. 1454 stamina var. Gayet güzel. Şöyle baktığımda bu da arkadaşlar bakın blok statı yükseltilmiş haliyle olanı. Yani 42K blok 44K power'la yani blok yapabilecek performansı da var. Yanlış bilmiyorsam diving head block vardı galiba bu ikisinde de. Yani şey olarak evet Pierre'e benziyor olabilir dediğin gibi. Evet, Rafael var zaten, ondan da high ball pası var. Aynen öyle. Yani şey olarak bir tık momentum da iyi üstündeki pastan. Yani high ball'u denk getirip mesela kulüp takımıyla gol atabilirsin ya da Avrupa'da mesela şey yapılabilir. Evet, şöyle Rafael'in statlarına baktığımızda arkadaşlar şutunu görüyorsunuz. 2 milyon 77 bin yani kalecilere ucu ucuna yakın performansı şu anki meta kalecilerle. Renk avantajını da görüyorsunuz. 2 milyon 168 bine çıkıyor. Fena değil. Yani mavi kalecilere gol atabilir arkadaşlar. Genzo'da bazen şey oluyor. Genzo çok bozuk bir kart arkadaşlar. Çok fazla RNG ile top tutuyor. Barda düşük oluyor. Master Catcher yok, top tutuyor. Yani dediğim gibi biraz değerlendirme şeyi o çok sıkıntı olabilir ama normal şartlarda Genzo'ya atabilmesi gerekiyor bu kartın arkadaşlar. Evet, şöyle baktığımızda dribble'ı 1900, pası arkadaşlar 1936 gayet iyi. Verkaç'ta 1971. Yani çok üst düzey değil arkadaşlar. Matchup'ı bilmeniz lazım. Skill kitlemesi olduğu için üzerinde eğer doğru oyuncuyla matchup'a sokarsanız iş yapar bu kart. Defans statları gördüğünüz gibi matchup 1000 bonus'a biraz iş yapacak düzeyde. Yani gayet iyi. Evet, yok o kadar açmadı. Çoğu EU'da kullanılmaz bile kolay antilenecek kart. Özellikle Michael tam gücüyle kartı kullanamazsın. Stamina kostam yok. Skill block cancel falan yok diyor. Evet, yani onun dezavantajları var. Yok diyemeyiz. Ama şey olarak ikişer takılı iki intercept koyarsam Michael'ın defansif statları gayet iyi. Bir de skill block cancel veren vardı sanki diye hatırlıyorum Avrupa tarafında. Tam hatırlayamadım da eğer varsa bana buraya şey yaparsanız daha iyi olur. Ben de hatırlamış olurum. İspanyollarla beraber Avrupa iyice güç farkını aştı diyor. Yani olmadan da gayet iyi durumda Tsubasa Uğur. Ama dediğim gibi şey olarak ciddi bir sonuçta çeşitlilik sağlıyor. O yönden iyi. En azından yeşil ve mavi günler için ekstra oyuncu gelmiş oldu. Forvet'e mi veren var? He. O zaman sıkıntı. Yani aynı anda iki skill'i kitlerse, iki benzer skill'i yani takılı ya da intercept'i kitlerse o zaman sıkıntı dediğin gibi. Yani o zaman şey koyuyorum, bir soru işareti koyuyorum yani. Stygian sağda, Rafael evet aynen. Stygian şey yapar ya. Stygian geçirir zaten. Yani o çok kuvvetli. Ama ona böyle üst düzey şeyler lazım. Yani şöyle ama şey Michael'la Stygian'i denemiştik. Michael kesiyordu arkadaşlar Stygian'i. Yani matchup 1000 bonusla birlikte kesiyor. Renk üstünlüğü de var. Ama dediğim gibi skill'ini kitletmemesi lazım. Yani o şey olarak. Yani ortalama bir kart gibi olmuş dediğim gibi. Ama kulüp tarafında şu an çok fazla bir seçenek de yok gibi. Oynatmak durumunda kalabilirsiniz eğer kulüp oyuncusuysa. Şöyle baktığımızda arkadaşlar meta olan zaten kartlar çok yok. Yakın olan kartların statları görüyorsunuz. Bariz bir derece fark var arkadaşlar.
Evet, Michael'a geldiğimizde Michael görüyorsunuz 46'ya 48K gayet yüksek bir şey var arkadaşlar. Şut statı. Normal şu yani çok sağlam bir golcü olacak kart arkadaşlar. Ama işte ceza sahasına sokmanız lazım. Bu da çok zor. 1532 stamina gayet iyi. Ortalamanın çok üstünde arkadaşlar. 1500 bence şu an üst düzey diyeyim. Ortalamanın da üstünde yani. Yani gayet güzel. Şey olarak baktığımızda 43-43K, 42-43 yani Rafael'den biraz daha iyi. Şey olarak defansif statı daha iyi görünüyor. Şurada bakın blok da arttı koydum. Bloğu da hesaplayarak 43K blok oluyor, 48K power oluyor. Yani bu oyuncu blok da yapabilecek düzeye geliyor arkadaşlar. Orta düzey şutörlere karşı blok bile yapabilir. Hani onu da görmeniz açısından paylaşmak istedim. Burada baktığımızda 2 milyon 65 bin yani bas statına baktığımızda bas stat biraz düşük geliyor arkadaşlar. Ama renk avantajıyla gördüğünüz gibi belli bir düzeye geliyor. Yani gol atabilir. Burada mavi kaleciyi işte Genzo'da attığını da gördüm, atamadığını da gördüm arkadaşlar. Biraz ortada bir şey oluyor. Evet, bir yaş mı varmış aralarında Efe ile? Ben daha fazla var zannediyordum Efe ile. Evet, şöyle bakıyoruz. Şey olarak baktığımızda 1876, 1914 biraz intercept'i biraz daha iyi ama matchup win bonus'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 milyon 200 2 milyon 100'e dayanıyor. Yani bir AM düzeyindeki bir oyuncu için fena değil. Çünkü anniversary kartlarının defansif skill'leri bu kadar yüksek değil arkadaşlar. Bir tık geride kalıyor bu oyunculara nazaran. Yani daha çok Fransızlar ayarında. Öyle söyleyeyim. Fransızların defansı biraz daha iyiydi ilk gelen partiye göre. Ama ilk gelen partinin de ofansı iyiydi arkadaşlar. Yani böyle bir şey oldu durum. Bu kart da fena değil arkadaşlar ama dediğim gibi çok aşırı OP diyemeyeceğim. Burada yakın zamanda rework alan bir şey var Michael'ın kartı. Bakın tackle intercept'ta daha iyi performans veriyor. Bu oyuncu da arkadaşlar bir de momentum düşürüyor matchup kaybettiği zaman. O yönden de avantajı yani yeşil olan da yeşil gününde kullanabilirsiniz. İkili bir kullanım sağlayacak gibi görünüyor burada. Banka atamıyor da kriti fazla atarsa atıyorum. Michael'da FP açıksa Müller'de açık değilse. Anladım. Paylaşım için teşekkür ederim. Yani senin bu tecrübelerin fikir verir bize. Kaizen dediğim gibi şey oluyor. Sen şu an rankman çok yaptığın için daha çok görüyorsun, tecrübe ediyorsun bizden. Bu bilgilendirmelerin güzel yani. Şey yapmaya devam et, paylaşmaya. Teşekkür ederim. Evet, ilk aşamada arkadaşlar kişi de eklenmemişti. Bir düzenleme oldu. Bugün bir bakıma girdi. Bakımdan sonra şey eklendi arkadaşlar. Kişi de mağazaya eklendi. Evet, bu daha iyi ya. Yeşil DC zamanında oynamıyorum. Auto intercept var diye millet çıldırıyordu. Evet. Yani yeşil olan biraz daha evet şey yani. Yeşil olan da kullanışlı arkadaşlar şu an için. Evet, bu da arkadaşlar ay sonunda gelecek olan transferin görselleri, veri sızıntısı oldu. Burada gördüğünüz gibi Payol şey olarak Okocha ve Izawa var arkadaşlar. İlk şey rotasyonda sanırsam Payol'la Izawa geliyor arkadaşlar. Baktığımızda burada şey olarak görünmüyor arkadaşlar şeyi AMDM olup olmadıkları. Dediğim gibi bunları biraz daha sızıntıyı bekleyeceğiz muhtemelen. Skill'lerine baktığımızda Payol'a yeni bir intercept geliyor. Jumping leg, left leg intercept. Bir de A olarak mavi olarak geliyor arkadaşlar. Izawa yeşil olarak geliyor. Bakalım işte yeşil bir AM oyuncusu da olabilir. Bakalım nasıl olacak. Şey olarak intercept'te eksi olarak geliyor. Okocha'da da yeni bir şut var arkadaşlar. O da Okocha'dan mavi renk geliyor. Yani kulübün şu an sağlam bir şeye ihtiyacı var arkadaşlar, golcüye. Yani umarım forvet tarafı da oynuyor gibi gelir. Eğer AM gelirse yani range enhance olması lazım. Rate-up'lara baktığımızda Matsuyama olması gayet iyi. Özellikle Asya takımında eksi olanlar varsa şey yapabilir. Rivaul gene meta olan meta'ya giren kartlardan bir tanesi şu an aldığı rework'ten sonra. Ve Tachibana da arkadaşlar gördüğünüz gibi o da şeye girdi. Defansif statları gayet iyi. Bir de yeşil kalecilere gol atma performansı da var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gayet şey ikinci rotasyonda Izawa ile Okocha var arkadaşlar. Buraya da baktığımızda rate-up'lar içerisinde Ramirez, Gentil ve Tachibana var. Burada Ramirez yine bondlu arkadaşlar. Gentil fena değil. Kırmızı günü oynayacak düzeyde.
bir defans arkadaşlar ama çoklu renk gününde daha iyi defanslar var, onu söyleyeyim. Tachibana da aynı şekilde güzel rework aldı arkadaşlar. Oynatılabilir. Özellikle tam defans ağırlıklı bir kadro oluşturmak istiyorsanız Japonlarda ön taraftan defansif skill'leri çok koyarak üzerine forvet hattından defans yapmaya başlayabilirsiniz Japonlarda. Evet, 3. rotasyonda da Puyol ile Okocha geliyor arkadaşlar. Burada da Battle Pass Davi var olasılıklar içerisinde. Misaki var ve Casillas var arkadaşlar. Fena değil. Yani rework alan oyuncuları koymuşlar. Evet. Valtes babadır bizim için demiş. Evet. Kullanıyor dediğin gibi aynen Valtes. Müller gözümden düştü. Valtes varken o yedek diyor. Aynen. İsmail abi zaten Müller buff yönünü oynatmak saçma. Valtes hem daha iyi hem buff veriyordu. Evet, işte havadan yakalanması sıkıntı şeyinde. Defansı iyi yapıyorsanız şey daha iyi arkadaşlar. Tabii ki Valtes daha kullanışlı, onu söyleyeyim. Ama havadan denk getirdi mi atıyor arkadaşlar. Yani şeyler, oyuncular. O şey olarak. Evet, bu da Next Stream bölümüne bir şey gelecek muhtemelen arkadaşlar. Ya senaryo ya da maç gelecek. Bunun görseli sızan. Bu da gene Summer Festival ile alakalı Black Ball hediyeler olacak. Onun görseli arkadaşlar. Bir de Twitter üzerinden arkadaşlar, yani yeni ismiyle X üzerinden bir post paylaştık Club. Her sene yapıyorlardı arkadaşlar. Bir etkinlik düzenleniyor. Bu etkinlikteki hedeflere ulaşılırsa toplamda 50 Dream Ball kazanacakmış ve şanslı 10 kişiye de arkadaşlar DCS 2026'ya özel tişört hediye olarak verilecekmiş. Bu da kura ile çekilecekmiş arkadaşlar. İstenen şartlar şu. Twitter'daki yani X'teki postu, yani bu paylaşımı arkadaşlar repost ederseniz, tekrardan paylaşırsanız, bunu toplam 300 kez paylaşırsak 15 Dream Ball kazanacağız arkadaşlar. Dream Team Cup'ta da 120.000 gol atarsak arkadaşlar buradan da 15 Dream Ball kazanacağız toplamda. Ve arkadaşlar lig ve online maçların toplamı 800.000'i geçerse de buradan da 15 Dream Ball. Bütün görevler tamamlandığında 5 Dream Ball alıyoruz. Toplamda 50 Dream Ball kazanacağız arkadaşlar. Ciddi bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Burada niye yorumlar çıkmıyor anlayamadım. Normalde yorumlar vardı arkadaşlar ekranda. Onu anlayamadım. Şöyle bir dakikanızı alacağım. Chat kısmı var. Niye görünmüyor onu anlayamadım. Şöyle biraz yapalım. Oynayalım yeriyle. Yorumlar hala görünmüyor mu? Enteresan. Neyse. Valtes'in bir numara, yeni Valtes'e PP ekleyeceğim diyor. Valtes'in dünya üzerindeki ilk hayranı diyor. Valtes biliyorsunuz arkadaşlar Bartez'i yapıyor. Bartez bizim özellikle eskilerin 98 Dünya Kupası'nda epey favori olmuştu arkadaşlar. Fransa'nın şampiyon olduğu kupa diye hatırımda kalmış. O kupada Fransa'nın kaleciliğini yapıyordu. Oradan bir var. Çağrısı var. İşte oradan esinlenmiş galiba Takahashi. Evet, posta bu şekilde arkadaşlar. Bunu yapmayı unutmayın. Dediğim gibi Dream Team Cup'ta ne kadar gol atarsak ve lig online maç yaparsak, bu da ne zamana kadar sürecek arkadaşlar? 20 Ağustos'a kadar sürecekmiş kampanya. Umarım tamamlarız. Bir 50 Dream Ball beleşten almış oluruz. Evet, bir sonraki canlı yayın da açıklandı arkadaşlar. O da 25 Ağustos'ta yapılacakmış. Türkiye saatiyle 3'te. Bakalım. Perşembe, Salı gününe denk geliyor arkadaşlar. Evet, bugün duyuru yapıldı. Bir saatlik bir bakım süreci oldu arkadaşlar. Bakımdan sonra da bir dakika, niye geçmiyor? Evet, kişilerin mağazaya eklendiğini duyurdular arkadaşlar. Bir de olarak arkadaşlar Roma oyuncuları, Next Stream oyuncuları kendilerine yapılan kategori içerisinde görüntülenmiyormuş. Buna dair olarak da arkadaşlar bir Dream Ball hediye vermişler, düzeltme. Buna dair bir refund bekliyorlardı. Ciddi bir şey vardı. Ben çok yapmadım. Burada da arkadaşlar şöyle daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Special Skill eğitirken bazı oyuncuların Special Skill'leri kaybolmuş arkadaşlar. Bir hata nedeniyle. Bununla alakalı sorun çözülmüş ama skill kaybedenlerle alakalı araştırma devam ediyormuş. Bununla alakalı biraz daha sabır istiyorlar bizden. Olarak sorun yaşayanlardan. Bununla ilgili bir düzeltme olacakmış. Bu tarafta da bakıyorum.
Bakayım ne demiş. Evet, restorasyonları tamamlamışlar. Yani o skill kaybedenlerin şeylerini tamamlamışlar arkadaşlar. Şey olarak Special Skill Settings'te etkilenen oyuncuları reset yapabileceklermiş. Bu sorun için bir daha özür diliyoruz. Bir Dream Ball hediye veriyoruz demişler arkadaşlar. Evet, bugün öğleden sonra Roberto Zanetti ve arkadaşlar Morizaki'nin şeyleri belli oldu. Ona bakalım isterseniz. Şöyle baktığımızda Roberto mavi renk geliyor arkadaşlar. Şey olarak matchup bildiği zaman forvet AM'deki düşürücü etkiyi kaldırıyor. %10 stat artışı veriyor. Gayet güzel olmuş bu şeyi. Refresh pas var arkadaşlar. Pas attığı zaman düşürücü etkiyi kaldırıyor. Forvet'teki %8 stat artışı sağlıyor. Root Maker Dribble var. Chance Maker var. Rally var. Rally %100 arkadaşlar. Şey oluyor. Bir skill'i garanti yapmasını sağlıyor. Çalım attı mı 3 kat ileri gidiyor. 2 skill kilitliyor. Bir skill'ini kilitletmiyor. Latin Kuzey Amerikalılara 5 buff veriyor. Yani bu kulübe gelen rework alan Roberto'nun arkadaşlar şey olmuş. Latin metasındaki mavi renkli hali olmuş arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten Latin tarafı hem mavi hem de kırmızı günleri oynuyor ağırlıkta arkadaşlar. Oraya bir takviye olmuş gibi görünüyor. Statlarına bakalım. Statlarına şöyle baktığımda 41 yani çok dengeli bir şey gelmiş ama statlar düşük arkadaşlar. Yani skill blokla iş yapabilir. Defansif statları daha da kötü arkadaşlar. Yani daha ofansa dönük bir kart gelmiş arkadaşlar. Şey olarak da speed teknik de düşük kalıyor. Power da düşük. Yani bu oyuncu gol atamaz. Ancak pasör, oyun kurucu amaçıyla gelmiş. Kişi de 6 stat up veriyor. Buff veriyor. Tsubasa olur. Evet, Valdes'le Casillas kapışması vardı PES 13 oynarken. Evet, aynen öyle. Tsubasa Manga maçın Road to 2002'den doğru mu yaptım diyor. Evet, fena değil. Dediğim gibi zaten başlangıç oradan gibi zaten. Valtez hep yedek bıraktılar diyor Efe. Casillas'ın o haline maalesef Valtez yetişemez. Casillas'ın o hali çok ayrı bir seviye diyor. Hı hı. Ya o zaman zaten Casillas gerçek hayattaki hali de çok iyiydi arkadaşlar. Yani çok baskındı. Buffon vardı o dönemde. Buffon'dan da bir tık daha iyiydi Casillas. Gerçekten çok sağlam bir kaleciydi. Prime hali daha iyiydi tabii ama Valtes'i de beğeniyordum demiş. Tamam. Evet, şöyle baktığımda statlar maalesef çok iyi gelmemiş. Ofansı biraz daha kuvvetli ama defansı kötü. Pas olarak Nutmeg Pass diye bir yeni pas gelmiş. 570 momentum. Bu pası arkadaşlar şeyde de görebiliyorsunuz. Bu Dream Team kapağı eklemişler arkadaşlar bu pası. Onu oradan bakabilirsiniz. Çalım X olarak çalımı gelmiş 565 momentumlu. Şuta rework geldi 560 momentum ve intercept'te 565 X olarak şey var arkadaşlar üzerinde. Şöyle baktığımızda oyun içi statları arkadaşlar bakın şutu 2 milyonun altında kalıyor. Yani iyi olmadığını söylemiştim. Çalım olarak 1 milyon 900, pas olarak da 1 milyon, yani dengeli bir ofansı, çok dengeli bir kart gelmiş. Ama yani matchup bilirse şu an orta düzey defanslar bile bu oyuncudan top alır. Onu söyleyeyim. Yani burada biraz şey yapması lazım. Skill block cancel'la yürümeniz lazım bu oyuncuyla oynayacaksanız. Çok iyi değil. Defansifi de maalesef kötü. Yani bu kart çok gelmemiş arkadaşlar. Beğenmedim yani kartı. Ama şöyle gördüğünüz gibi tabloda mavi günü için özellikle pas ver, kaç ve intercept'te bir tık daha iyi görünüyor arkadaşlar. Ama şeyler çok yakın arkadaşlar birbirine, görüyorsunuz. Ofans statları ve defans statları birbirlerine yakın şey. Arada çok az bir fark var. Yani ikisi de oynar. Kırmızı günü biri, mavi günü biri arkadaşlar. Çoklu renk gününde oynatılacak düzeyde değiller ama skill block cancel olması, chance maker olması ikisini de değerli yapıyor arkadaşlar. Yani burada karar size kalmış. Dediğim gibi mavi olan, rework olan Roberto geride kalıyor arkadaşlar maalesef. Fena değil. Yani 10 üzerinden 7.5-8 falan alacak düzeyde bir oyuncu. Evet, Zanetti'ye bakıyoruz arkadaşlar. Zanetti de yeşil renk gelmiş arkadaşlar. Chance Maker pasifiyle geliyor. %80 auto intercept var. Insight pasifiyle gelmiş. %80 ile çalışıyor arkadaşlar. Full body stand'i var %10. Ve direkt hotline olarak %8 pas attığı zaman forvet AM'ye güç veriyor. Inspire'da %5 arkadaşlar. Gayet iyi, ikili takıma katkı sağlıyor.
Skill killer arkadaşlar, skill type oyunculara karşı bütün Latin, Kuzey Amerika ve kulüp oyuncularına %2 stat artışı sağlıyormuş. Latin, Kuzey Amerikalılara 5 buff veriyormuş arkadaşlar. Şöyle statlarına baktığımızda maalesef statları hiç iyi değil. Özellikle takılı berbat arkadaşlar. Yani nasıl yapmışlar bilmiyorum. Çok şey yani sembolik bir kart böyle, yani kutulu kart gibi gelmiş arkadaşlar. Bilemiyorum. Dediğim gibi Insight pasifi yani bu statlarla nasıl çalışacak bilemiyorum açıkçası. Evet, Isabel Club gelmedi diye düşünüyorum, sence Hakan abi. Yani evet, olabilir. Şimdi bu DB dağıttıkları bölümlerde yeni gelen etkinliklerdeki takımlara bakıyorum arkadaşlar. Japon takımları var. Dikkatimi çekti ciddi bir şekilde. Yani Japon kulüp takımları, acaba ilerleyen süreçte Japon kulüp takımları mı gelecek bilemiyorum yani. Evet. En son gelen kartı daha iyi. Defansif olarak daha ofansı da hatta Şimdi bakacağız karşılaştırmasına. Burada zaten şutu X ile gelmiş de yani gol atamaz ki. Splendid Sliding X 560 Jumping Front Intercept X olarak gelmiş. Yani ama bunlarla bir iş yapamaz arkadaşlar. Bakın şurada da zaten göreceksiniz. Pası 2 milyonu aşıyor belki biraz ama yani olarak dribble'da 2 milyonun altında, yani matchup bildiği zaman çok rahatlıkla alırlar arkadaşlar bu oyuncudan. Full body etkisiyle biraz oluyor. Bakın burada intercept bir tık iyi ama takıl çok kötü arkadaşlar. Yani full body stand olmasından dolayı biraz statların düşük olması söz konusu ama inside pasifli bir adama da bu şekilde verince o pas statları iyi çalışmayabilir yani. Abi Yiğit, ben diğer hesaptayım şu an. Tamam Yiğit. Hoş geldin. Evet, şöyle baktığımda yani bu kartı da çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama yeşil günü yani oynatılabilir mi? Şu an tarafta, Latin tarafta yeşil alternatif çok fazla oyuncu yok arkadaşlar. Kalecisi de şu an eksik zaten. Yani bilmiyorum, biraz bir kart gelmiş. Şöyle baktığımızda da arkadaşlar şut stat olarak görüyorsunuz diğer zannettiğinden iyi durumda. Dribble pası iyi ama baktığımızda bakın çok ciddi bir fark var. Takılı intercept, yani biri defansif biri ofansif kart. Öyle söyleyeyim. Evet. Olarak yani olarak ofansif istiyorsanız diğeri, defansif istiyorsanız diğeri ama yani bence defansif olan şu an yapılır. İş yapıyor arkadaşlar. Kullanılıyor, onu söyleyeyim. Gayet Evet, bu da ben 10 üzerinden 7 anca alır arkadaşlar. Çok kötü yani kart. Evet, geldik Morizaki'ye arkadaşlar. Morizaki'ye baktığımızda 40k punch, 40k catch dengeli dağılmış. De dengeli arkadaşlar. Speed power teknik de biraz düşük kalıyor ama bunun hiddenleriyle alakası var arkadaşlar. Right area killer %10 sağdan gelen şutlarda %10 statları artacakmış arkadaşlar. Direkt hotline GK pas hattı oyuncuya %10 stat artıyor. Full body stand'i var arkadaşlar. Yani %10'dan dolayı biraz düşük kalıyor. Havadan şutlara karşı %5 stat artışı alacakmış. Stamina cost down %20 daha az enerji harcıyor. Skill block cancel var. Bir skillini kilitletmiyor. Kendini %10 koruyor. Ve bütün Asyalı oyunculara %5 Insight Master veriyor arkadaşlar. Bu yönü güzel olmuş. Özellikle şu an AM tarafındaki oyuncuların defansif statları bir tık kalıyor. Özellikle kırmızı Wakashimazu ile birlikte kullandığımızda arkadaşlar Japon tarafı %15 Insight Master alacak. Gayet iyi hale gelecek. Yani özellikle AM'de bile defans yapabilecek duruma gelecekler. Yani Japonlar muhtemelen öyle görünüyor. Asyalı oyunculara 5 veriyor. Rengi de kırmızı arkadaşlar. Dediğim gibi zaten Wakashimazu vardı. Buraya Critical Save diye yeni bir catch ile geliyor arkadaşlar. 570 X catch'i var. 565 punch olarak da 565 Fierce Punching diye. Good Big Save 565 arkadaşlar. Yani üzerindekiler muhtemelen farklı metalara stat artışı sağlayacak gibi görünüyor. Evet, Vakap'tan iyi midir? Hem buff veriyor demiş. Bakalım. Ona da bakalım. Darty. Morizaki'ye gelen geçen döşer artık diyor. Bilmiyorum. Caner, bakalım şimdi performansına. Şöyle baktığımızda arkadaşlar bakın ilk kurtarışı 2.141.000'e çıkıyor. Yani bas statı. Yani bu da şu anki bütün kalecilerden iyi olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Gayet olduğunu söylemeliyim. İlk kurtarış özellikle arkadaşlar full body olduğu için burada Morizaki ilk kalesini belki gole kapatabilir arkadaşlar. Çok üst düzey hani mavi forvetler belki biraz yapabilir. Şu an bu kart biraz dediğim gibi performansını görmek lazım. Yani diğer Morizaki gibi RNG çok olursa dediğim gibi yapabilir. Hayal kırıklığı yapabilir, bilemiyorum. Ama şu anki stat artışına baktığımda
Evet, burada high flying shoot'u da hesaplamış %5. Hani onu düşsek %5'i, o bile bence fena değil arkadaşlar. Ama burada right area killer %10 eklenmiş arkadaşlar. Yani bu yok. %10 eklendiyse maalesef yeterli olmaz. Çünkü soldan vuran adam %10'u şey yapmayacak. Yani burada %15 çıkarmamız lazım. O haliyle düşüyor arkadaşlar maalesef. Yani Morizaki biraz geride kalıyor. Yani şey oluyor. Dişli Schneider atar. Zaten atar. Mavi renk olduğu için atar. Bir de şu an hesaplamaya katılan durumlar arkadaşlar nasıl diyeyim? Luikal şut çekecek. Sağdan şut çekecek ve hava topu çekecek. O zaman aldığı performans yani. Ya bu haliyle bilmiyorum. Bu haliyle çok yeterli olmaz açıkçası. Ben hani biraz statları görünce şey yaptım ama şu hesaplamaya katılan kısımlara baktığımda yani burada biraz gerçekçi olmayan hesaplamalar var. Ondan dolayı yani. Evet Ali hocam haklısın. Yani bu ama anniversary dönemlerinde bond kartları çok az geliyor Ali hocam. Ara dönemlerde oynamaya devam etmen lazım. Ara dönem bırakma ki bond kartları geldiğinde takımını diz. Yıl dönümünde de kartları şey yaparak sağlam bir takımı, bondlu sağlam bir takım kurabilirsin. Evet biraz haklısın söylediğin Efe. Louis ile DC KS'ye rahat atıyor. Evet aynen Yiğit. Evet burada bakın Morzaki'ye baktığımızda zaten o şeyleri düşersek yeşil olan daha yüksek oluyor arkadaşlar. Yani Yiğit'in Efe'nin dediği haklı yani. İbrahim, Michael falan yerden şut olarak gelmesine rağmen gene Luyker gibi high killer getiriyorlar. Çok baba forvet demiş. Evet. Yani de şey olarak şu an dediğim gibi antisi çok yani Morizaki'nin bilemiyorum. Yeşil Morizaki SS KS'den yiyor. Efe tam tersi diyor. Evet yiyor. Ben attım yani yiyor. Yeşil Tsubasa ve SS Schneider'dan yiyor Morizaki yeşil olanı. Abi diğer yıl dönümünde şu anki meta oyuncular çöp olacak değil mi? Kuvvetle muhtemel Muhammed Hanım. O zaman ben yeni bir hesap alayım demiş. Evet. Şöyle baktığımızda evet kırmızı günü belki oynatılabilir. Yeşil günde diğer Morizaki oynatılabilir. Mavi günü zaten Genzo var arkadaşlar. Evet şutta top 20 listesi Melih Hocam paylaştı arkadaşlar. Burada baktığımızda şöyle biraz büyüterek bakalım. Mbappe gördüğünüz gibi ikinci sırada. Yani bu oyuncuda bir tane blok ordulu şut olsa şu an metadaki en iyi golcü arkadaşlar. Yani bir şutunda blok orduru yok. O ciddi bir dezavantaj. Yani hatta blok ordur olmasa bile stand form oyuncuya çarpıp gol olduğuna da çok rastladım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani gerçekten biraz stamina düşük kalıyor. Ama özellikle söz konusu non-Japonlarsa bu Mbappe çok iyi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 3'te bakın Schneider var. 4'te bakın Zlatamovic 5. sıradan girmiş arkadaşlar. Burada tabi bütün buff'ları hesaplanmış haliyle. Yeni oyuncu var mı başka eklenen bakıyorum. Evet Rafael 14. sırada görünüyor arkadaşlar. Michael 17. sırada. Evet fena değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar olarak bir de Michael'ın bakın bas statlarıyla vuruyor yani direkt. Hani o haliyle. Evet şut geçtik. Voley'e bakıyoruz arkadaşlar. Voley'de var mı? Evet Zlatamovic burada da 9. sırada gördüğünüz gibi 9'dan girmiş. Yeni bir oyuncu var mı diye bakıyorum başka. Yeni oyuncu yok arkadaşlar burada. Sıralama bu şekilde. Evet Rovaşeta'ya baktığımızda evet Zlatamovic 5. sırada arkadaşlar. Gayet iyi. Evet, Schneider da bakın 6. sırada. O da blok ordulu şutu var havadan şeyle birlikte. Evet. Şöyle bakayım yorumları. Hadi abi 95,5 demiş. Evet. Bir az kalmış 100'e tamamlanmasına Ali hocam. Yani yaparsın inşallah kısa zamanda. Dediğim gibi olarak Japon'da kuruyorsan eğer Japon'un zaten kalkanlı oyuncularını aldın mı kalkansız dahi olsa fena bir düzeye gelir yani. Mbappe bu sefer Latin takımı kuracağım diyor Muhammed Anıl. Stamina sıkıntı çabuk bitiyor. Evet haklısın İsmail hocam. Zaten dediğim gibi oyuncuyu golden ziyade sanki adam eksiltmek için kullanılabilir. Yani olarak matchup'ta adam düşürüp hemen golcüye atmak amaçlı kullanılabilir. Genelde öyle kullanıyorlar. İyi denk getirirlerse de şut çekiyorlar.
Evet, momentumu düşük olmasa Genzo'ya da atabiliyor. Belki bir şut getirirler Yiğit. Abi çok eskiden oynadım. Şimdi yeniden başladım. Çok yeni şey var gibi. Yeni hiddenler gördüm. Onlara kısa özet geçer misin? Ya da nereden hızlı öğrenebilirim? Bu süperstarın olayı nedir tam olarak? Dostum şöyle diyeyim sana. Şimdi senin sorduğun sorular neredeyse belki 2-3 yayın alır. Buna dair benim şöyle oynatma listelerim var. Oynatma listelerimde arkadaşlar ipuçları ve soru cevaplar kısmı var. Orada bütün hiddenleri tek tek açıklamaya çalıştım. Oraya bakmanı tavsiye ederim. Zaten oradaki videolar kısa kısa. Özellikle oyuna yeni başlayanlar için rehber videoları olan oynatma listelerim var. Oraya bakmanı tavsiye ederim dostum. Bunun olayı Morizaki ve Doleman'ı atamaz diyor. Efe fazla denk getiremedi. Şu an son verden alabildim. Öyle o kadar oldu. Tamam hala almaya çalışsan diyor. Evet. Yeşil Mbappe kullanıyorum. Evet. O da bir taktiksel evade var. Bir de şey ve stat artışı da veriyor. Şey olarak güzel. O da mantıklı kullanılabilir yani. Defansifi de çok iyi. Şu stadı baskılı görünce bir kötü oluyor. Evet. O da son revert'ten sonra o hale geldi. Mavi Tsun'un korkutuculuk. Yani o ya 3 matchup'ı bildiği haliyle o halde. Onun için ben onu çok şey almıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi. Evet. Ama EU 102 diyor. Tamam. Senin bayağı iyi de durumu nasıl diyor. Tamam bakayım. Baştan 6. ayını izlersen işine yarayabilir diyor. Evet. Evet abi 3 tane meta hesap 5 tane kadron var demiş. Tamam. Burada bakıyoruz arkadaşlar. Hava topunda Zlatamovic var. Yeni. Michael bakın hava topunda 15. sıradan girmiş listeye. Evet Pascal'a bakın arkadaşlar. Pascal'da bile yani 17. sırada görünüyor. Tabii şut statü yüksek olduğu için. Bond'u 95 yaptım. İdare eder. İdare eder dediğim gibi. Yani 100 ortalama gibi. Yani amacınız arttırmak olsun yukarıya doğru. Evet dribble'a baktığımızda dribble'da bir şey var mı değişiklik? Evet Mbappe 6. sırada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Fena değil. Bakın burada Haaland girmiş. Zlatamovic de arkadaşlar 12. sırada yenilerden baktığımızda. Evet yeşil zannetti de pasifler çalıştığı zaman 18. sıra arkadaşlar fena değil. Evet pas statlarına baktığımızda pasta bakın arkadaşlar Modric 2. sıradan girmiş. Güzel bir rework olmuş yani pas açısından en azından. Evet bakın yeşil zannettiği bu Merillo arkadaşlar 12. sıradan girmiş. Çok enteresan. Evet gayet şaşırdığımı söylemeliyim. Evet burada da yeni eklenen yok başka. Vantu'ya bakıyoruz arkadaşlar. Vantu'da da şöyle değişiklik var mı diye bakıyorum ekstradan. Evet Rafael var arkadaşlar eklenen 19. sırada. Zlatamovic de 20'de. Yani epey altlarda kalıyorlar. Zaten o düzeyler çok orta düzey defanslar çok rahatlıkla kesebilir. Takıla baktığımızda arkadaşlar bakın Merillo 4. sıradan girmiş durumda. Gayet iyi. Yani performansı. Bakın Tachibana kardeşler de Revert'ten sonra 5 ve 6. sırada gayet iyi. Yani Shoshinko'dan bile iyi durumdalar arkadaşlar. Levin bakın Revert kalan 10. sırada görünüyor. Kişi de bakın 11. sırada arkadaşlar. Yani o Revert kalan bazı oyunculardan da şeyde kalıyor. Bakın Barnes arkadaşlar. Barnes burada 13. sırada. Yeni Revert kalan oyunculardan bakıyorum başka. Evet. Başka yeni oyuncu yok gibi. Abi çok eskiden oynadım. Şimdi yeniden başladım. Çok şey var gibi. Dostum soruyu sorduk. Cevabı dinlemedin mi acaba diye düşünüyorum. Verdik cevabını. Evet. Yani yorumunu okudum dostum. Oynatma listelerim var. Oraya bakmanı tavsiye ederim. Bütün şeyleri senin soracağın soruların cevapları oynatma listelerinde var. Ha anladım. Tamam. İnternetin gittiyse tamam. Yani oynatma listelerime bak dostum. Kanalda orada var hepsi. Sen hiddenler ve soru cevap hepsi var yani. Evet arkadaşlar şöyle baktım. Tamam.
Takıl tarafında da bir şey yok. Blok tarafına bakın arkadaşlar. Barnes birinci sırada. DM bir oyuncu olmasına rağmen 1'e yerleşmiş durumda. Gentil zaten %30 aldığı için şutlarda o 2'de arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bakın Pierre Revert'ten sonra 10. sıraya gelmiş. Fena değil yani, gayet şey. Bakıyoruz şöyle. Evet, buraya çok fazla eklenen bir şey yok. Hani Merillo'yu göremedim arkadaşlar burada. Evet, intercept tarafına bakın arkadaşlar. Merillo 4'te. Gayet iyi. Yani takılı intercept de gayet iyi düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Taçıvanalara bakın. Taçıvanalar da listeye girmişler Revert'ten sonra. Levin de aynı şekilde. Barnes da aynı şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel olarak. Aoi'de kişi de bakın 15'lerde görünüyor arkadaşlar mevcut statlara rağmen. Tabii o kişiden altlarda görünmesinin sebebi arkadaşlar ham statlar olması. Yani arttırıcı bir etki yok. Ondan dolayı görünüyor. Hani gözünüze statlar çok yüksek geliyor falan, anlıyorum sizi. Ama bazıları hiddenleriyle ciddi bir düzeye erişiyor. Hani onları o farkları ayırt ettiğinizi zannediyorum, yani öyle söyleyeyim. Evet, Another Star kişi de. Yani evet Yiğit, sana lazım. Güzel bir kart. Support olması özellikle daha iyi. O kadar oyuna 40 TB, o konuda çok verse online oynayan da daha çok kişi olur, hata yapıyorlar bence diyor. Yani Ali hocam işte orada dediğim gibi biraz tercih şeyleri bunu epey yapıyor. Kişi de geldi, şu an mağazaya eklendi. Alabiliyorsunuz. Bugünkü bakımdan sonra geldi. Turam, evet Turam gayet iyi ya. Turam güzel kart. Zaten maksat oyunda bir etkinlik olsun. O kafadalar şu an. Acaba eskisi gibi herkese ayrı bir tuz karakteri verip PvP attırıyorlardı. Puana göre ödül veriyordu. O tarz etkinlik geri gelse daha iyi olur diyor. Evet, farklı bir düşünce, mantıklı. Japon defansını geçmek çok zor diyor. Aynen öyle. Alayım mı? Urabe de verdi. Vardı bende. Yani Ali hocam varsa madalyan güzel bir kart. Yani Japon takımın varsa güzel olduğunu söyleyebilirim. Kişide Turam kıyaslasak mı? O bakalım ona Suna geçtiğimizde bakalım ona İsmail hocam. Kap kastım mı? Muhammed Anadolu sormuş. Evet, burada da intercept tarafı böyle arkadaşlar. Punch'ta Wakashimazu 1'de görünüyor. Full body olduğu için %30. Yani olarak baktığımızda burada tabii sağ araya killer da eklenmiş arkadaşlar. Eğer o eklenmezse yeni oyuncuların bir tık gerisinde kalıyorlar. %10 çünkü ciddi bir fark. 1800'lere falan yok. 1900'lere falan düşüyor yani. 1900'lere düştüm zaten. Şurada Morizaki, Espadas ve Müller'in gerisine düşecek Genzon'la arkadaşlar. Hatta Salinas'ın belki Müller'in de gerisine düşecekler, yani öyle söyleyeyim. Evet, gayet baktık burada. Catch'te de arkadaşlar ikinci sırada görünüyor. Valtes'te %20 yerden var arkadaşlar, shoot killer, ondan dolayı lider görünüyor. Yoksa olarak bas statlar olarak bakıldığında yeni SS kaleciler bir tık daha iyi. Gördüğünüz gibi buradaki kadroda da şu Zino Hernandez'de arkadaşlar güzel bir rework olmuş. Luical'in bal toplarını çıkardığını görüyorum arkadaşlar. Barda düşük de olsa Master Catcher çalışıyor galiba. Özellikle gücü Give Everything olduğu için ilk gücü dolu olduğunda arkadaşlar tutmaya çok meyilli. Yani barda tutamasa bile tutuyor gibi oluyor. Çok denk geldim, onu söyleyeyim yani. Bugün etkinliğini yapacağız mı? Bugün yazdığın konuyu mu diyorsun? Evet arkadaşlar, bu da Barış kardeşimizin Dream Team Cup'ta oynamış olduğu kadro arkadaşlar. Burada şöyle diyeyim, benzer bir kadroyla ben de çıktım arkadaşlar. Hani çok ufak bir fark var. Ben Zlatamovic'i oynatmamıştım. Olarak şu yeşil Schmidt'te arkadaşlar tek takıl intercept var. Olarak diğeri şu defanstaki Leon Dik'te arkadaşlar Orange Team Tackle var. Bir tane takılı bütün Hollandalıları istiyor. Eğer technical takılı kitlerse direkt yani bullenebiliyor yani. Kırmızı Schmidt gayet iyi. Davi çok iyi arkadaşlar. Davi iş yapıyor. Bunu söyleyeyim. Zaten orta hat gayet güzel saldırı açısından. Forvet hattı da olarak iyi. Sadece Margus'ta arkadaşlar Schneider istiyor şutunda. Yere indirip vurmanız lazım. Blok order'lı o yerdeki şutunda blok order var mıydı onu hatırlayamadım.
Yani bu maçta bu takımda bütün maçları kazanmış Barış. Bugün Melih hocam paylaştı arkadaşlar. Grup şey yapmış. Evet, Caner bakacağım. Dediğim gibi şuradaki şeyleri bitirelim istersen, ondan sonra onu da şey yapacağım. Şöyle bakayım. Hatta indirelim o videonu da. Şeye, bu arada şey olsun. Eşleşme olsun. Pardon, senkronize olsun. Savada Urabe Kişida olacak iş yapar mı? Tabii öyle yapar. Şimdi bir tane kadro göstereceğim Ali hocam. Eğer yapabiliyorsan çok iyi olduğunu söylemeliyim yani kadronun. Bu da İsmail hocamın Latin kadrosu arkadaşlar. O da bu kadroyla mağlubiyet almadığını söyledi. Burada özellikle arkadaşlar şöyle Senaldo, Galvan ve şeyde arkadaşlar neydi? Alberto'da çift blok cancel var. Onun için üstündeki tek skill bile yeterli oluyor. Radunga'da da zaten 2 tackle 2 intercept var arkadaşlar. Sadece burada zayıf halka Merillo. O da üzerinde tek şey var. Defansif skill var. Biraz şey kalıyor o noktada. Ona dikkat ederseniz çok sıkıntı yok. O hattı gayet iyi. Bu bir de İsmail hocam söylediğine göre bu turnuvada manuel yapılmıyormuş arkadaşlar. Manuel defans olmadığını söyledi. Ben bir maç yaptım. Açıkçası denemek çok aklıma gelmedi. Evetle pas atabilirsen dedi, güzel arkalara gol olabiliyor diye söyledi. Onun tecrübelerini paylaşmak istedim. Teşekkür ederim Kaos Ali, desteğin için. Sonra şey olarak arkadaşlar bu evet üzerinden pas attığını söyledi şeye. Diaz ve Diaz ve şeye arkadaşlar Hino'ya o şekilde gol aldığını söyledi. Burada 3 oyuncunun da evet olması gayet iyi. Hani şey olarak paslar direkt otomatik olarak şey yapıyor. Bu da güzel bir örnek yani. Evet, kapta RNG barı da gözükmüyor. Aynen öyle. Yani yapılıyor mu Yiğit? Yani bilmiyorum. İsmail hocam paylaştı. Ben de açıkçası şey yapamadım. Caner şeyi indirdim. Senkronize eder muhtemelen. Bir sunumdan sonra bakarız o hataya da. Dediğim gibi şey yapalım. Aklımda yani. Schneider oynatıyor. Maçı 20 dakika tüm defansın minimum stabilinesini yemiş. Öyle bir taktik de var. Full SP elemanlar olur. Evet. Onu zaten ben şöyle diyeyim, Japon takımına karşı uyguluyorum arkadaşlar. Japon takımı özellikle tam antisi arkadaşlar yeşil Avrupalılar. Çok iyi iş yaptığını söylemeliyim. Özellikle stamina killer'la oyuncuları da koyarsanız çok daha zirveye varıyor yani. Evet bak onu da güzel noktaya şey basmış İsmail hocam. Alberto skill cancel veriyor. Melula kendi skillini koruyor, kilitletmiyor. Evet, bir skill'i vardı arkadaşlar. Zaten block cancel var Merillo'nun üzerinde. İkinci skill de şey yapmıyor arkadaşlar. Kilitletmiyor. Gayet güzel. Yani hani şu an defansif hatta açığı yok gibi görünüyor İsmail hocamın. Bu Latin kadrosu güzel. Rakip böyle gelmemişti ama bana. Rakip daha çok şeydi. Santana'nın tüy falan kullanmıştı arkadaşlar. Buff'ı da 103'e alabiliyorsunuz. Kalkanınız biraz düşük oluyor ama kalkanı maksimize etmek istiyorsanız Japon koymanız lazım yedeklere arkadaşlar. O da çok gerek değil bana sorarsanız. Çünkü oluyor. Debuff gelen çok duymadım arkadaşlar, onu söyleyeyim. Evet Ali hocam buradaysan bak bahsettiğim takım örneği bunu Furkan kardeşim paylaştı. Burada mesela Tsubasa 8 buff verdiği için Genzo'nun olarak kullanmışlar ama buff'ı maksimize etmek istersen Aoi'yi de alabilirsin burada takıma, kadroya. Eğer bu şekilde alırsan bak şöyle defans hattı tamamen 6 buff'lı. Takeshi 6 buff'lı. Wakashimazu 6 buff'lı, Sorimachi 6 buff'lı, Hyuga 4 buff'lı, Shoshinko 5 buff'lı, Tsubasa 8 buff ama parçalı veriyor. Yani şu haliyle hesapladığında 160'ı buluyor arkadaşlar. Tsubasa yerine Aoi'yi koyduğunuzda da arkadaşlar 163'ü buluyor neredeyse. Yani 163-164'ü gerçekten ciddi bir seviyeye ulaştığını söylemeliyim. Yani burada tabi buff'ı arttırmak için Genzo'nun yanına başka bir kaleci de koyabilirsiniz ama sonuçta Genzo olur arkadaşlar. Sağlam bir kaleci. En azından Japon metasının en iyi kalecisi yani. Evet. Onu da söyleyelim. Onu da İsmail hocam paylaşmıştı.
kolay şut ayarlanamıyor demişti İsmail hocam. Arkadaşlar oyuncunun üzerinde şut ataması yapılmıyor diye söyledi ama bunu deneyen var mı? Vaka yerine tavsiye var mı? Wakabayashi mi diyorsun? Wakashimazu mu diyorsun? Ayarlanmıyor, evet. Caner de paylaştı bunu. Arkadaşlar yani mecbur pas atar atmaz vurmanız lazım ya da topu havada yakalayıp indirip hemen şey yapmanız lazım. Dream Team Cup'ın biraz dezavantajları olduğunu söylemeliyim ama şu hali Japonların çok kuvvetli arkadaşlar. Yani böyle şöyle diyeyim, 3-3-1-3 diye bir şey var. Orada da çok sağlam defanslı bir takım kurabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi şey olur. Wakashimazu yerine kim olabilir? Nitta olabilir. Ali hocam. Nitta olabilir. Tachibana kardeşler olabilir. Bunları kullanabilirsin. Bunlar da 5 buff veriyor. Yani şu anki buff maksimizesi çok iyi arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Bu yönde özellikle buff sıkıntısını şu Tsubasa'nın yerine güzel bir oyun kurucu geldiği anda arkadaşlar Asya metası tekrardan belki en favori meta haline geçebilir. Onu söyleyeyim. Hele şöyle çok güzel bir oyun kurucu gelirse arkadaşlar defansı da çok kuvvetli olduğu için bir taraftan Takeshi, diğer taraftan Tsubasa, ortada da Shoshinko skill kitliyor zaten arkadaşlar. Yani üçüyle de oyun kurma imkanınız olur yani. Evet, Japon Insight kullanırsan da avantajlı. Aynen öyle. Yani buff'ı maksimize edebilirsiniz yani bu şekilde. Bu da arkadaşlar Macit hocamın paylaşımı, kendisi gönderdi. Transferlerin maşallah tekliden çok buluyor arkadaşlar Macit hocam. Daha önce de paylaşıyordu. Bu da mağazaya eklenmeden önce transfer atarken gelmiş. Dedi beni madalya zahmetinden kurtardı diye söyledi. Bu şekilde çıkmış arkadaşlar, onu söyleyeyim. Güzel bir tebrik ediyoruz. Büyük bir şans olduğunu söylemeliyim. Kaizen'in ismi Caner. İsmail hocam eğer yanlış şey yapıyorsan. Abi Akai'nin skill'ler çok sıkıntı. Aoi'siz demiş. Evet, Aoi'yi yani o dediğim gibi Tsubasa'nın yerine Aoi'yi koyabilirsin. Hani şey olarak. Ama ya ona muhtaç da kalmayabilirsin. Yani sonuçta ama yüksek momentumlu skill'lerin galiba Aoi istiyor. Yani orada bir mecbur kalabilirsin yani. Başka bir dilde mi? Yani şöyle dil değiştirdiğini duymuştum transfer atarken ama yani her birinde ayrı bir şey bilemiyorum. Bir şey yapıyorum bilmiyorum arkadaşlar. Yani şöyle normalde transferleri zaten hiç kaçırmadığı için, aldığı için herhalde arkadaşlar belki şu da olabilir. Yani oyunun algoritması hani oyuna yatırım yapan hesaplara belki bir ayrıcalık da sağlıyor olabilir. Hani bilemiyorum. Ama Enadistan olarak galiba transferde daha önce getirmiş miydi hatırlayamadım şu anda. Ama tekliden çok çıkartıyor arkadaşlar. Yani paylaşıyordu genelde. Gerçekten o konuda çok şanslı. Yani burada da direkt kişi sayı bulmuş olması büyük avantaj. Evet, sence tekli mi daha şanslı, onlu mu? Yani Ali hocam ben teklide şöyle diyeyim. Bu yıl dönümü gelene kadar belki 2-3 ay bir tane SSR bile yakmadı bende. Ama bazısı buluyor. Sonra aniverser döneminde bazı şeyleri tekli bulmaya başladım. Hatta Raps'ını tekliden buldum yani. Öyle söyleyeyim. Öyle denk geldi. Gayet çok şanslı bir transferdi. Ama 300 SP harcamış olduğum bir şeydi transferde. Yani Salinas almak için 300 SP harcadım. O da ciddi moralimi bozmuştu benim. Yani oradan sanki bir teselli hediyesi gibi geldi yani. Çok da iyi oldu açıkçası. En azından kaybettiğim madalyaya üzülmedim yani. Evet. Yani Japon'da Evet arkadaşlar, şu haliyle bakıldığında da zaten Izawa belli oldu, Morizaki belli oldu, Roberto belli oldu. Kishida arkadaşlar o olarak AS geldi. Michael, Rafael geldi. Zlatamovic, Merillo geldi. Payol geldi arkadaşlar. Zanetti ve Okocha geldi. Sadece Fonseca kaldı arkadaşlar. Fonseca'da ya Battle Pass arkadaşlar ya da bir etkinlikle gelecek gibi görünüyor. Yani şu anki durum bu şekilde. Bu ayın özeti bu gibi arkadaşlar. Evet, şöyle yayında paylaşacaklarım bitti. Caner'in attığı geldiyse, şöyle senkronize olduysa bir bakalım. Şu mu? Evet, bu galiba.
Çok garip ya. Evet, dediğin şey garip yani Caner, dediğin gibi. Evet, gördüm. Yani bu ciddi bir şey. Bunu klaba yaz istersen. Ciddi bir şey yani bu. Bu deneme maçı mı, öyle şey mi? Çankırı FK diyor çünkü muhtemelen şey gibi, rank maç değil herhalde, değil mi bu? Anladım. O rank maç gibi görünüyor sanki. Ya da Dream Team Cup gibi. Evet, çok enteresan. Yani şey olduğunu söylemeliyim. Evet arkadaşlar, paylaşacaklarım bu kadardı. Sorusu olan, şöyle diyeyim, şey olarak Friendly'ye kartları denemek için, anladım, tamam. Evet, şöyle oyuna geçelim arkadaşlar. Yani bugün Yiğit bir şey söyledi. Arkadaşlar, şu an şeye göre hani meta takımlarını kurmak isteseniz nasıl bir takım kurardınız diye bir soru sormuştu. Bunu paylaşabilir misin abi diye. Japon için güzel bir örnek paylaştığımı düşünüyorum arkadaşlar. Hani çok güzel rehber olacak bir, bence şeydi yani, dizilişti. Yani ben de elimdeki kartlar olsa muhtemelen benzer bir kadroyu kurardım buff'ı maksimize etmek için. E, Refresh Pass şey, pas attığı oyuncunun üzerindeki düşürücü efekti varsa başka bir defans oyuncusundan gelen, onu kilitliyor, siliyor, üstüne stat artışı veriyor. Dostum, öyle söyleyeyim. Bir takıma bakar mısın? Michael falan koydum. Ekstra Stitch'in koydum. Buff'tan düşmüyor ama en azından ev kuranlara örnek olur. Olur Kaizen, at bir şey yapalım. Sen kadronu gösterir misin? Dream Team mi kadro mu, normal şey kadrosu mu? Evet, şimdi şöyle, burada hepsi var mı bilmiyorum da, Japon kadrosu olarak şöyle, buradan başka kimi alabilirim diye düşünüyorum da şöyle bir bakalım. Japon olarak Asya'da var mı olası birisi alacağım? Evet, çok şey yok gibi. Şimdi bendeki kadroya göre, Ali hocam, kadroyu böyle kurmuşum ama bende Urabe yok. Kişi de yok, şu an almadım onları. Ama onlar olsaydı Akai ile birlikte şeyi kullanırdım. Burada Jito'nun artısı şu. Jito'da şu var arkadaşlar. Assign Special Skill Block Use DMDF. Yani eğer ki defans kadronuzda bir oyuncuda şey varsa, skill sorunu varsa, skill eksiniz varsa, bu oyuncuyu koymak bir avantaj olabiliyor Jito'yu yani. Onun için hani kadrolara kurarken buna tercih etmeniz lazım. Akai'den kesinlikle vazgeçmemelisiniz. Hem support var arkadaşlar defansta, hem de full power'da %5 veriyor bütün Asya takımına. O yönü güzel. Hani Soda'ya da baktığımızda, Soda'da da arkadaşlar follow var. Follow pasifi güzel. Yani %80'le çalışıyor. Gayet iyi yani. Ben şu an hani elimde olmadığı için bunları kullanıyorum ama şey olarak gayet iyi. Matsuyama zaten vazgeçilmez bir kart. Bana göre şu an Asya metasının en iyi kartı Matsuyama arkadaşlar. Bu yıl dönümünde gelen kart. Şey olarak dediğim gibi hem mark defense olması hem de statları çok iyi. Üstüne şey olarak skill seti de çok geniş. Shorshinko'da belki en güzel rework alanlardan birisi arkadaşlar. Yani ben aşağı yukarı böyle bir kadroyla oynardım. Şurada renklerin üçünün farklı olmasının sebebi ise hangi kaleci denk gelirse o forvetle oynamaya şey yapmak için böyle kurmuştum kadroyu. Hani burada dediğim gibi tercih size kalabilir. Hani şey olarak ben şu anki kadroyu en son Takeshi'yi almamıştım. Takeshi'yi bu ayın sonunda gelmeyince aldım arkadaşlar Another Star'dan. Hani şu an 2 tane oyuncu alabilecek şeyim var, madalyam. Ama alıp almama konusunda tereddütteyim. Çünkü Asya ile çok oynamıyorum arkadaşlar. Yani böyle alıp da sonra kullanmasam biraz pişman olur muyum diye düşünüyorum açıkçası. Asya kadrosu olarak şöyle bir şey, bir kadro örneği var arkadaşlar. Elimde bu, daha çok böyle bir şey kurdum. Bakın Bond ve Buff da Maxim arkadaşlar. 103'e 42 yani şey olarak. Bu da en yüksek seviye zaten şu an. Şöyle bir bakalım.
Sen kadronu gösterir misin? Tamam. Ona şey yapacağım şimdi göstermeye. Başkan doğru demiş. Abi 2 hesabım var. Biri Japon, diğeri Latin yapıyorum ama Japon'da şanssız ilerledim gitti. Fakat 5 tane verdi. Savunmada eksiğim var. O yüzden Avrupa'ya geçmek istiyorum ama hemen mi geçmeliyim? Avrupa için şu an doğru zaman değil dostum. Çünkü transferlerin çoğu kalktı. Yani benim sana tavsiyem ya tekrar transferleri beklemen lazım. Ona göre hareket etmen lazım. Ya da bir sonraki yıl dönümüne bence şey yapsan daha sağlıklı olur. Çünkü şu an zamanlama olarak çok ters bir zamanlamada başladın oyuna. Normal yıl dönümü başlarken genelde başlarlar ya da onun öncesinde. Sen yıl dönümü bittiğinde başlamışsın oyuna. Burada biraz şey olduğunu söylemeliyim yani. Hani zamanlamanın ters olduğunu söylemeliyim. Club'dan bakar mısın? ID atayım mı? Caner ID at istersen buradan. Yani şey ekli misin sen bende? Ekliysen oradan da bakarım da. Ha o şey de olabilir. Bak oradan da olabilir. Online maçta benzer eşleşmeler tekrar ediyoruz. Staminalar 2 defa harcanıyor. Bu yok. Sistemsel hata değil. O yeni gelen RNG engellemesine yönelik bir güncellemeymiş arkadaşlar. Ben sadece target atak için geldi zannediyordum ama burada bar %80 olup da kaybediyorsanız tekrar matchup tekrarlanıyormuş arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada iki taraflı çalışıyor bu. Eğer ki matchup size doğru olursa karşı tarafın gücü gidiyor. Tekrar giriyorsunuz matchup'a. Ama karşı taraf RNG'ye vuruyorsa sizin gücünüz gidiyor. Yani bu şu an buna dair bir anket var. O ankete katılıp beğenmediğinizi söyleyebilirsiniz. Ben şahsen öyle yaptım. Yani çok güzel RNG'yi engelleyecek bir önlem gibi gelmedi bana yani. Avrupa'da ne kadar oyuncum var? Yiğit ona da geleceğim şimdi. Yorumları bitireyim. O şey yapacağım kadro şeylerini. Mesela bu takımla az önce gösterdiğin arasında büyük fark var mı? Yani büyük fark Ali hocam Another Star'lar yok. Büyük fark olarak hani şey olan 3 tane Another Star. Japon Another Star yönünden en avantajlı meta. Hani onları koyarsan sonuçta takımının kapasitesi daha da yukarıya gelir. Ama burada şöyle diyeyim hani illa şart mı dersen support olan kişi de belki şart ama Urabe'yi bilemiyorum. Yani Urabe sadece şu aşamalarda çok işe yarayabilir. Bir Avrupa takımım var. Karşı tarafta rakip Avrupa takımı ve stamina killer'ı oynuyorsa Urabe tam bunun adamı. Çünkü stamina çok az harcıyor ve Schneider'in gücünü bitene kadar kendi gücü de bitmiyor. Yani onu söyleyeyim. Hani bunu birkaç defa yaşadığım için biliyorum. Schneider'la çok uğraştım, bitiremedim gücünü Urabe'nin. Yani onun dışındaki defansların hepsinin gücünü eritiyor Avrupa metası. Onu söyleyeyim. Burada ben hani şu Jito'yu özellikle skill block cancel için kullandım. Burada da bakın normalde şey var, Igawa var ama Soga'yı yardıma çağırıyor. Soga'da auto intercept yok. Onun için onu koymadım. Aslında o da oynayabilir ama burada follow olması çok iyi arkadaşlar. En azından yardıma yetişir. Bu yardıma çağırıyor. Yani bu da zaten ortada kalıyor. Bu da Mark Defense var. Ondan dolayı şey yaptım. Burada bakın bu follow'lu. Hani ortaya da koyabilirsiniz. Ben oyun kurma amaçlı tercih ettiğim için sağ kanatta koydum ikisini de. Skill block yaptığından dolayı. Burada tercih size kalmış. Evet. İyi kanka FD ekibi zaten diyor. Evet. Avrupa'da ne kadar oyuncu onu yaptık. Ben alır mısın? Onu Hakan abi sor. Onu ben de karar veremiyorum Caner. Yani şey olarak. Evet 3 meta takımım varsa ID numaranı bana yaz ben ileteyim. Almaya uygun görürlerse şey yaparlar. Dediğim gibi karar ben veremiyorum yani. Abi Akai ortaya koysan daha mantıklı. Yanına adam alıyor. Ortada olunca genellikle daha çok matchup'a giriyor. Şöyle ben ortaya almamamın sebebi şu. Daha çok kanatlardan saldırı yapıldığı için kanatlarda supportlu bir eleman olması daha iyi olur. Çünkü kanadı düşürdüğü anda içeriye gelip istediği şekilde orta yapabiliyor. Ortaya onun için ben supportluyu daha az koyuyorum ortaya. Onu söyleyeyim. Avrupa'dan Chester, Tiger Brown ve Rever kalanlar var. Önemli çok oyuncum yok diyor. Evet yani dostum dediğim gibi şu an zamanlama çok iyi değil. Rework'lerle idare etmeye çalış. Ben yerinde olsam DB biriktirip bir sonraki yıl dönümü beklerim. En azından bir sonraki yıl dönümünde zaten bu kartların hepsi çöp olacağı için yeni şeylerle girersin yani meta'ya. Site'de olması daha mantıklı. ID attım ekli değildim sanırım diyor. Tamam Caner bakacağım şimdi şu kadro şeylerini istiyor arkadaşlar. Evet Caner takımına bakalım. Eleştiri gelecek mi bakalım diyor. Şey yapalım tamam. Senin o takım arasında bariz büyük fark var mı sence? İşte Ali hocam dediğim gibi Another Star'lar biraz daha güçlü oluyor. Yani matchup'ta Bully'yi kolay yemez. Mesela bu Akai'yi Stygian'dan Bully yiyor. Onu söyleyeyim. Yani ondan dolayı hani biraz şey oluyor.
Efe dediğim gibi ID'ni bana ya da oğluma atarsın, ben yazıp sorayım. Dediğim gibi kabul ederlerse bir şey diyemiyorum. Defans zayıf demiş. John defans zayıf. Yan defans mı demek istedin İsmail hocam? Mbappe'yi görünce ben de EU'ya geçmek istedim. Yani Mbappe iyi ama blok ordulu şutu yok. Ben Euro oynuyorum. Caner abi benim kulübüm çok aktif değil. Değiştirmek istiyorum. EU yüzüstü bırakmaz. Biz doğru yoldan devam diyor. Evet şu an için öyle. O işlere ben bakmıyorum Efe. Geçen metada EU, bu metada EU Japon bıktık da tingel artık. Bak Efe, sen şu Kimo'yla irtibat kursan aslında seni kesin alır o kulübe. Geçen meta kulüptü bu arada. Evet. Geçen meta değişkendi ya. Şey olan da vardı. Yani Latin çok iyiydi. Latin de iyiydi. Asya da iyiydi. İkisi de. Avrupa gerideydi. Bakus, Hyuga, Tsubasa falan. Evet. O da dediğim gibi kulüp de iş yaptı ama dediğim gibi kulüpten daha ziyade Latin metası çok iş yaptı arkadaşlar o şeyde. 3 meta var yani kilit oyuncular. Şu abi yer değiştirsen Show'yu ortaya da alabilirim ama ben oyun kuracak eleman yok. Bunun insight'ı çok geçmiyor. Zaten ben Japon takımıyla çok maç yapmıyorum arkadaşlar. Sadece öyle referans olması açısından bir koydum. Oynamadım yani bu takımla. Yani Efe, alacak adamların neye göre tam değerlendiğini bilmiyorum ama metaların hepsinin olmasını istiyorlardı diye biliyorum. Ya da rankte çok üst düzey olman lazım yani. Santano defans yer diyor. Evet. Abi yaşımı söyle de etkilensinler diyor. Jito Akai. Evet. Yani şöyle Jito Akai bully yiyebilir kırmızılardan. Onda haklısın. Zayıf bence diyor. O evet olabilir İsmail hocam. Dediğim gibi yani daha şekilde konulabilir farklı varyasyonlar. Ben hani şu an oynamadığım için sadece rehber olarak koydum. Her oyuncunun bir antisi var. Hani şey olarak arkadaşlar. Benim amacım daha çok yardıma koşacak şekilde olmasıydı. Ona dikkat etmeye çalıştım elimden geldiğince de. Efe Kimo'nun ben çok şeyini görmedim. Onu söyleyeyim. Yani Kimo kendisine şey yapılmadığı sürece tepki vermiyor. Kulüpte de çok rahatsın. Sadece CVC maçlarını yapman yeterli. Kulübün GK'sı çok baskın diye diğer GK'lara atılıyordu. Bunu atmak bayağı zahmetliydi. Yani şöyle diyeyim, mavi gün için konuşuyorsan haklısın ama diğer günler atıyorlardı. Çok rahat atılıyordu hem de yani. EO'da çok sevdiğim Charvaro gelirse tüm hesaplarımı EO yapabilirim valla. Evet şu an EO iyi gibi dediğin gibi. Ben de tüm meta yok anne için sadece EO Club var renkten aldı sen. Evet şimdi Asya tarafı için şey olarak bu arkadaşlar. Avrupa tarafı için de şöyle bir kadro kurdum. Bu kadro arkadaşlar dediğim gibi gene çoklu renk günü için belki oynatılabilir. Stijinde duruma göre alabilirim ama burada buff'ı maksimize etmek istedim arkadaşlar. Yeni oyunculardan daha Michael, Rafael'i falan da koymadım. Şey olarak Kaiser'im yok. Kaiser olabilir eğer full power arttırmak istiyorsanız. Size kalmış bu tercih. Şu olarak şöyle bir kadro kurdum. Burada buff'ın maksimize olduğu bir örnek arkadaşlar bu da. Evet burada da zaten Avrupa metasında bence yıl dönümü en iyi gelen kartı Louis kaldı arkadaşlar. En iyi rework alan kart da bana sorarsanız Davi ile birlikte bu Schneider güzel rework aldı arkadaşlar. Şu ikisi bir de Barnes arkadaşlar. Çok güzel sağlam oldu. Hatta şu Barnes'ı şuraya da alabiliyorum arkadaşlar duruma göre. Barnes'ın follow'u çok daha sağlam güzel çalışıyor. Bilmiyorum ben çok verim aldım. Geçen rank maçta çok işime yaradı yani onu söyleyeyim. Latin'e de bakalım dostum. Latin taraf için de arkadaşlar böyle bir kadro kurdum. Hani Merillo yok. Merillo olsaydı muhtemelen Merillo'yu alırdım kadroya. Şu an için bu şekilde bir kadro var. Şuraya mavisini de kullanabilirsiniz ama ben defans yapabiliyor iyi kötü bu diye biraz önden basmak için bu oyuncuyu tercih ettim. Defans hattı olarak genelde bu tarz oynuyorlar arkadaşlar. Yedeklerde bakın diğer Latin oyuncular da var. Burada bakayım başka Latin oyuncu var mı? Oynatmaya değer. Şu kırmızı Diaz rework'ten sonra biraz daha iyi hale geldi ama bu mavi renginden dolayı hala avantajlı. Evet. Rival rework aldı. O da oynatılabilir duruma göre.
Latin için bence bu kadro ideal gibi arkadaşlar. Yani duruma göre değiştirebilirsiniz. Ben burada 3 oyuncu da evetli. Hani şey olarak bakıldığında. Buff'ı da maksimize ederek düşündüm yani biraz da buradaki formasyonu yani. Hani sadece şey olarak düşünmeyin. Hani oyun performans açısından şey yapmayın. Renk gününe göre değişiyor yani. DF Natu işte üstündeki buff nedeniyle buraya koymadım ama durumuna göre gününde oynatılabilir. Ben daha çok kırmızı günü Avrupa kırmızı olarak giriyorum maçlara. Bura Rivaldo, Senaldo Grande. Bende üçü de yok yani. Takımı aldığımda hiçbir buff almayacak yani Natu. Evet. Stefan Levin çok seviyorum. Yenisi gelirse yapacağım Meo demiş. Evet bakalım. DF Natu. Evet onu söyleyeyim. Misafirler gitti diyor. Sen mi söyledin? He. Evet DF NATO. Ha Dream Festival NATO. Anladım. O, olur. O da mantıklı. Evet. O da mantıklı burada. Yani şey yapılabilir. Team Skill için mi koydum? Yok. Evet burada mesela şunu da yapabilirsiniz. Hani buradan mesela şu bir oyuncuyu daha alıp bakın 22 milyona çıktı arkadaşlar. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Bilmiyorum. Size kalmış. Bu çift skill kitlediği için belki ileride o şey de yapılabilir. Yani bu da oynatılabilir. Evet. İsmail hocam haklısın. Ben hani buff'ı maksimize etmeye odaklandığım için 6 buff'ları koydum genelde takıma. Şu an arkadaşlar Latin içinde yani ideale yakın. Bakın 22 milyonu buluyor zaten güç olarak. SS4 seviyesinde miyim bilmiyorum ama SS3 falan olurdum zorlasam. Cihaz Tab 9 biraz kasıyor. Bir iki maç oynatmıyor. Evet. Tabii iyi olması lazım. Kasılma oluyor. Evet kapısızı geldi. Evet Efe haklısın. Yüksek rank için cihaz şey oluyor. Bizim kulüptekiler arkadaşlar üst düzey oynayanların hepsinde tablet var. Yani iPad. iPad'le oynuyorlar. Düz iPad ya da normal şey olan minisi ya da prosuyla falan oynuyorlar. Evet club içinde arkadaşlar şöyle bir kadro kurdum. Burada da hani değişiklik olabilir kadro ama biraz daha şey yaptım. Duruma göre rework alanlar da var. Kullanılabilir. İlla iyidir demiyorum kadro. Ama şu ikisi arkadaşlar %5'ten %10 veriyor. Onu söyleyeyim. Hani şey olarak ekstra artıları var. Burada şu Levin de miydi? Hangisiydi de? Bakın arkadaşlar burada Münih oyuncular Rising Sun'lara karşı 5 oluyor. Eğer şeyi de alırsanız forvete şey oluyor. Yani burada bakın 2 tane follow oyuncu DM'de gayet iyi. Burada da bir follow oyuncusu var. Bunda mesela bunlarda işte şey yok arkadaşlar. Auto intercept yok. Gerçekten kötü yani bu halleri. Şu iki skill kullanıyor. Belki şöyle alabilirim yani. Hani en azından oyun kurarken çift taraftan iki skill'li adamla. Hem şurada Roberto da var. Bakın arkadaşlar. Roberto yeni çıktı. Daha onu mavisi nasıl gelecek diye 4 basmadım arkadaşlar. Beklettim biraz. Mavisi iyi gelirse belki maviye hedeflerim de düşündüm de mavi de şey kalıyor yani. Şu an için yancı yok. Önümüzdeki transferlerde paylaştım. Şey yok. Evet şeyde de şanslı gitti diyeyim arkadaşlar. Rafael ile Michael'ı buldum arkadaşlar. Toplam kaç DB'de oldu? Ya 350 ya 400 tam emin değilim yani. Bir de Merillo hedefliyordum ama yani Zlatamovic de iyiymiş arkadaşlar. Yani dediğim gibi gelse ona da şey diyemeyeceğim. Özellikle forvet hattında Rivaldo'dan daha iyi vuracağını zannediyorum. Yani hani şey olarak evet şey club içinde şeyim bu. Şöyle farklı mesela mavi günü Japon için mesela bir kadro oluşturdum arkadaşlar. Hani burada tabii ki şey olsa Urabe olsa Urabe'yi de alırdım. Muhtemelen şuradaki Misugi'nin yerine alabilirdim Urabe'yi. Mavi ağırlıklı bir takım için arkadaşlar görüyorsunuz. Sadece Shoshinko hariç hepsi mavi. Hani şey olarak evet bir de şey Akai dışında. Hepsi şey da yeşilleri koyuyorum arkadaşlar. Hani en azından %30'dan yani ya şöyle diyeyim hem o rengin günü %30 artıyor arkadaşlar hem de şey oluyor bu renk üstünlüğü dezavantaj yaşamayın diye kırmızı oyuncu koymayın arkadaşlar. Mavi gün oynarken kırmızı oyuncu kesinlikle koymayın. Çünkü yani otomatik olarak direkt 2-0 yenik çıkıyor oyuncu. Onu söyleyeyim yani. Evet birbirinin aynısı gibi. Evet 60 SP'ye Hakan Michael aldı. Evet. Güzel. İsmail hocam tebrikler. Bir kağıttım sadece 2 işi bir Michael geldi. 300 SP'ye Ralph alıp kapatacağım Banner'ı. Evet Caner senin kötü geçmiş.
Yani ben dediğim gibi biraz şöyle şey attım. Çok risk alarak attım arkadaşlar. Dediğim gibi biraz şansım yaver gitti. Yani Merillo'yu çok hedefliyordum. Çünkü Latin takımına katkısı çok olacaktı. Latin mavi günü de oynadığım için iyi olur diye düşündüm ama gelmedi şey olarak. Evet. Michael evet alacağım diye şey yapmışsın, DB kasacağım diye. Evet, mavi gün için böyle bir takım kurdum ama denemedim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın bu da mavi Latin oynadığım gün şey. İşte burada sıkıntı şeyde oluyor arkadaşlar. Defans hattında bir şey oyuncu yok. Mavi defans yok. Merillo olsaydı iyi olurdu. En azından bir tane mavi oyuncu iyi şey olurdu diye düşünüyorum. Burada biraz Latin özellikle defans tarafında Bully yiyebilir arkadaşlar. Yani burada mavi Latin Amerika içinde olan oyuncular var. Ama onlar da defansta şey yiyor arkadaşlar. Bully yiyor. Mesela kim var? Burada şu var oynatılabilir ama burada bu parçalı buff veriyor. Salinas, Alberto, Senaldo, Grande. Bakıyoruz. Burada sadece şey var. Alberto'ya veriyor arkadaşlar. Onun dışındakilere buff vermiyor. Şu var. Şu Roberto var arkadaşlar. Bunun da matchup'ta Bully yiyor. Denedim daha önce. Sadece momentum düşürüyor. O yönü güzel. Hani Price of Confused Fight var. %10 düşürüyor momentum. Öyle bir şey var. Şunu denedim. Bully yiyor maalesef arkadaşlar. Mavi gününde. Yani bilemedim. Mavi günde defans oyuncusu bulamadım. Açık konuşmak gerekirse. Efe şey yapacağım bakalım. RAM'i bilmiyorum Efe. iPad mini 6. Evet Ali hocam haklısın. Yani dediğim gibi şey bu hesabım biraz da YouTube'u açtıktan sonra özellikle epey bir şansım açıldı arkadaşlar. Önceden çok berbattı. 2 defa kızarak oyunu bıraktığımı hatırlıyorum yani. Gelmedi diye. Bu da arkadaşlar Yeşil Günü için takım önerisi. Yeşil Günü de aşağı yukarı böyle bir takımla oynuyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sadece burada kırmızı full power için oynatıyorum. Bu da kardeşi zaten o gün iş yapıyor arkadaşlar. Statları yetiyor yani almaya. Geri kalan hepsi yeşil ağırlıklı zaten bir kadro. Şey ve işte Japon'un antisi biraz bu takım arkadaşlar. Bu takımla ya mücadele ettiğiniz zaman tabii şey farklı oyuncular koyabilirsiniz hani ama şu üçlü lazım arkadaşlar. Şu üçlü. Hatta burada şeyi arttırabilmek için DM'ye Davi'yi koyarsanız arkadaşlar Davi'nin üzerinde şey var. Rising Sun Stamina şey olarak bakın burada Avrupa ve kulüp oyuncuları %10 stamina daha çok harcatıyor arkadaşlar. Lig de öyle %20. Bakın burada da zaten %30 var, %40 var arkadaşlar. %60'a çıkıyor. Şuraya Luikali koyduğunuzda Luikali de aynı şekilde. Yani eritiyorsunuz direkt staminayı. Kalecinin de defanslarını da eritiyorsunuz. Hani Asya takımlarıyla biraz bu şekilde mücadele edilebiliyor. Ben şey oluyorum yani evet. Yiğit dediğim gibi senin takım anca bu şey yapıyor. Bu burayla şey oluyor yani. Bilsem Hakan abi attırırdım transferi. Bilemiyorum Caner başkasına şey olur mu? Abi senin de 4 benim de 4. Seninki nasıl seninki kalmıyordu. Benimki kasıyor. Başka oyun. 4 değil benimki 6. 6 şey yani Apple'ın farkı dostum. Apple şöyle az RAM'le daha çok iş çıkartabiliyor. Yazılım donanım uyumu çok fazla yüksek yani. Onun için kısıtlamaları var mı? Var. Yok diyemem ama şey olarak yani genel performans açısından bu tablet belki 5-6 yıllık tablet hala oyunu oynayabiliyorum. Hani çok üst düzey değil ama yani şu an gayet iyi. Çoğu tablete göre daha iyi performans sergiliyor. Evet yeşil olarak Japon günü için arkadaşlar böyle bir takım kurdum. Eğer örnek isteyenler varsa burada sadece Tachibana var kırmızı olarak kullandım. Onun dışındakilerin hepsi yeşil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buff'ta 102 oluyor. Yani şey bond şeyi gayet etkili. Bakın burada Misaki'de olduğu için 5 buff. Şu Tsubasa'yı da rahatlıkla oynatabiliyorsunuz. Burada zaten üzerinde buff verdiği oyuncular bakın Hyuga, Aoi, Soda, Morizaki hepsi var arkadaşlar. Hepsi de yeşil olduğu için takımın tamamı bufflanıyor yani. Fena değil yani yeşil gün için belki iş yapabilir. Ya ama Avrupa takımına karşı ne kadar etkili olur onu bilemiyorum. Evet arada bir Android'e format atman lazım dostum. Format atmasan zor. Kırmızı gün için arkadaşlar genelde girdiğim kadro bu şekilde. Kırmızı gününde. Çünkü mavi oyuncuların çoğu şey yapıyor. Bu Turam dışında Bully yiyor arkadaşlar. Yetersiz kalıyor. Luikal de kırmızı gününde çok atamıyor. Ağırlık olarak böyle bir kadroyla giriyorum. Gayet de iş yapıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada biraz şey burada Bond Max şeyde mi?
Bond'u yüzde kalmış da. Bakalım burada Bond'u daha çok yükseltebiliyor muyum? Evet. Yüksek bondlar çalışmıyor arkadaşlar. Ondan düşük kalmış biraz kırmızı. Şuraya Japon koymam lazım. Hani biraz ben şey olduğu için hani bazı oyuncular koyduğum için şey olmuş. Şuraya Japon eklersem muhtemelen şey artacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet hani ben mesela kırmızı güne epey iş yapıyor bu şeyle, bu kadroyla. Tamam, olur. Bakalım şey Caner, zaten sen üst sıraları şey yaptığın için benim kadrodan daha mantıklı şeylerin olabilir belki. Evet, kırmızı 2 olarak da Latin takımı arkadaşlar. Latin takımında da bu şekilde bir takım kurulabiliyor. Kırmızı ağırlıklı bakıldığında. Hani Santana'yı da alabilirsiniz ama Santana şey olarak Leo Pepe Alberto Radunga. Leo Pepe Alberto Radunga. Aslında hepsi de var. Şu NATO'dan daha çok işlevsel. Rivao, Senaldo, Grande. Evet, burada sadece şey var arkadaşlar. Ee, şey var. Şunun yerine şunu da alabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde de olabilir ama yani bu oyuncu sırf şey için dribble'a bulülenmiyor kolay kolay. Hani ondan dolayı tercih ettim. Kırmızı gün ağırlıkta mesela böyle bir şeyde oynayabilirsiniz. Latin kırmızıya örnek. Ahmet hoş geldin. Ama Avrupa kırmızı daha iyi çünkü Salinas çok üst düzeydeydi yani kırmızı gününde. Evet, evet. Bakacağız Caner. Şu aklımda yani şurayı hani bir göstereyim şeye. Evet arkadaşlar, kadrolar bu şekildeydi. Dediğim gibi şöyle boş bir kadro üzerinden boş bir kadro da bulmak. Evet. Evet, Avrupa tarafında dediğim gibi bence Louis Hall bu sezonun en iyi kartı diyebilirim. Latin tarafında kim olabilir? Şöyle Latin tarafına bir bakayım. Evet, Latin tarafı. Yani biraz Radunga iyi gibi geliyor gözüme ama o da Stygian'dan golü yiyor. Yani şöyle diyeyim, ben şu şeyi ise beğendim arkadaşlar. Pascal'ı, bu dönemki gelen Pascal gayet iyi arkadaşlar. Ya defansif skill de fena değil. Güzel bir oyun kurucu. Yani Latin'in bence şu andaki en ciddi güzel şey oyun kurucusu olduğunu söyleyebilirim yani. Ee, Caner ne yapıyorsun? İyi Ahmet'im. Yayın izliyor. Sen ne yapıyorsun? Ben de geleyim dedim. Bir yayına ne var ne yok. Krab bekliyoruz takım kurmak için. İyi yaptın abi. Pascal olabilir mi? Evet, Pascal. Aynen aynı düşüncede. Boş kadro yok mu? Evet, Yiğit maalesef yok. Şöyle Avrupa için Louis Carr'i söyledim zaten arkadaşlar. Rework olarak da şu Davi'yi çok beğendiğimi, şu şeyi Barnes'ı beğendiğimi, bir de Schneider'ı beğendiğimi söyledim arkadaşlar. Burada da rework alan oyunculardan kim var diye bakıyorum. Evet, burada rework olan oyunculardan Natu güzel gibi görünüyor arkadaşlar. Roberto da fena değil. Bir de şu şeyde Kofi de güzel bir rework aldı. Defansif statları güzel. Asya tarafında ise arkadaşlar zaten rework olarak Shoshinko bence çok iyi arkadaşlar. Burada bence gayet iyi. E, defansif olarak zaten Another Star kartları yani şey olarak bu Hyuga özellikle arkadaşlar fena değil. Dediğim gibi kuvvetli bir oyuncu. Burada bakın zaten intercept şeyde verkaçı da çalışmıyor. Buna tekli verkaç koymam gerekecek belki de. Evet. Bu tarafta rework olarak Shoshinko diyorum. Performans olarak bile bakıldığında da burada Takeshi sanki daha iyi arkadaşlar. Matsuyama da, evet, Matsuyama daha şey. Dediğim gibi yıl dönümü kartları olarak düşüncelerim de bu şekilde. Şimdi şeye bakalım. Caner'in hesaba bakalım. Yani kartlar çok aşırı üst düzey gelmeyecek gibi görünüyor Ahmet. Çok fazla ümitlenmeni tavsiye etmiyorum çünkü gelen kartlara bakıyoruz, hepsi ortalama görünüyor yani.
Ümidi'nin bugün bir maç şeyine denk geldim YouTube'da. Maçına denk geldim. O da FIFA'ya dönmüş. FIFA mı? E-futbol. E-futboldu herhalde. Evet, team liste bakalım. Ve ilk takım. Dek kaç demiştin? Şu dekleri yazmışsın sanki sen Caner. Benim gözümden mi kaçtı? 7, 8, 9. Evet, Caner'in kırmızı günü oynadığı şey arkadaşlar. Burada aradaki fark olarak sadece Levin gözüme çarptı. Levin'i koymuş. O da güzel, evet. Şey olarak iyi. Levin bir de üzerinde arkadaşlar şey var. Powerful Strike var. %10 düşürüyor. Blok ordurlu şutu var. Havadan direkt atabiliyor. Penaltı araya shooter. Bir de şey olarak Asyalı oyunculara %5 alıyor. Ve Inside Master %30 arkadaşlar. Defansif statları çok iyi düzeye geliyor. Burada bir şey olarak mantıklı aslında kullanılabilir kırmızı gün için. Ben de şey yapmadım. 4 basılı değil bende de. Evet, güzel bir örnek arkadaşlar. Caner'in gördüğünüz gibi kırmızı gün için daha şey olmaz. Burada Mike şey yerine bunu tercih etmiş. Buff'ı arttırmak için mantıklı. Yani şu oyuncuyu koyman şu yönden iyi olur. Bu oyuncuya 8 veriyor e, Caner. Yani kaleciye %8 veriyor. %3 daha fazla alıyor. Ben ondan dolayı hani şey yapabilirim. Dediğim gibi bunu koymamın sebebi biraz kırmızı günü. Şu kaleciye ekstradan buff vermek. Bir de burada Stygian Dick gibi şey gibi oyunculara veriyor ekstradan artı. Bir de şurada bu mavi şeyi kırmızı gün atamıyor çok. Ben birkaç sefer denedim, gol atamadı yani. Yeterli kalmıyor yani, onu söyleyeyim. Matsu'da block cancel yok Efe. Bir Matsu stijini kitler Efe diyor. Evet öyle. Matsu gayet iyi. Yani şey olarak tam antisi yani. Burada kırmızı için başka yani değil mi? Şu Lükal'in yerine başka bir oyuncu daha şey yapıyor. Ama mesela onu alabilirsin. 6 buff. Tamam, buff için belki tercih ettin ya da kaleciyi yormak için de olabilir ama kırmızı günü yetmiyor yani, onu söyleyeyim. Çok yani, kritiği yüksek atarsa atabiliyor yani gol. Meta olan kırmızı Schneider mı diyorsun? Ha, yok. Meta olan kırmızı Schneider yok. Şeyin gayet iyi. 102'ye 40. Bond'un iyi. Evet, yeşil günü için olan şeyine bakıyoruz. Kadroya Caner'in. Evet, defansif kadrosu gayet iyi. Tekli kullanıyorsun bunu. 1, 2, 3. Evet, 2 takıl 2 interceptle kullanıyorsun. Mantıklı. Yani hani şey yapılabilir. Yani tercih edilebilir. Sonuçta yedek skill'lerin var yani kullanabildiğin. Bu oyuncu dediğim gibi şey olarak şöyle bakıyorum. Evet, bir skill'ini kitletmiyor. Başka var mı skill block cancel veren? Stamina cooldown veriyor. Stamina cooldown. Evet. Stygian Brian'a veriyor cancel'ı. Yani bu oyuncunun üzerindeki defansif skill biraz az geldi bana ama gerçi bunda da çok fazla bir şey yoktu herhalde ya, örnek. Tamam, zaten olanları koymuşsun galiba. Evet, yeşil gün için güzel bir kadro örneği arkadaşlar. Louis Hall dediğim gibi bence gene yeşil gün için doğru bir tercih değil ama ne hikmete binaen koyuyorsun onu bilmiyorum. Buff için koyuyorsan anlarım, şey yapıyorum ama başka bir oyuncu da alınabilir mi diye düşünüyorum. Kırmızı yeşil olarak kim olabilir? Şey olabilir. Lens and Blink olabilir mesela. Lens and Blink, Ninja on şey olur. Bir buff eksik olur ama en azından yeşil olur. Yeşil gününde iş yapar. Bir tane kilitlettiriyor da o sadece Stygian ve Brian için kilitliyor. Stygian ve Brian'ın skinini kilitliyor. Şu an bu takımda Stygian Brian yok. Yani o skill block cancel şeyde çalışmıyor yani, onu söyleyeyim. He, 6 buff için anladım. 30 FP ile başlatıyor diyor.
Evet şurada. Hı hı. Maç bilgisi anladım. Mantıklı. Yani taktiksel kullanıyorsun. Anlıyorum. Evet güzel. Kadronun diyecek bir şey yok. 102-34. Evet burada da çoklu renk günü için bir kadro örneği var. Burada da bakıyorum. Evet gayet iyi. Evet Michael'ı koymuşsun buraya. Michael'da ne var? Bakıyorum. Evet bir takıl 2 intercept koymuşsun. Fena değil. Block cancel olmaması kötü işte bu oyuncuda ya. Yani başka skill block cancel veren var mı diye bakıyorum da. Ha, evet onu gördüm. Caner bir tane kitle. Larson Hakan Yeşil. Evet Larson olabilir ama Larson bir Brolin çağırıyor. Yani Brolin de meta değil yeşil olanı. Sadece full power hani oluyor. E, evet bu takım da gayet iyi zaten olarak. Burada Kaiser olsa ben de Kaiser'i kullanabilirim. Çünkü önden basmak için iyi oluyor arkadaşlar. Skill block cancel'ı var. Avantajlı olduğunu söylemeliyim. Zaten diğer tarafta da bu var. Yani sadece Louis Kali kullanabilsem olarak bu Schneider'in yerine şu koy diyeceğim. %10 full power'a çıkmış olur yani. Olarak etkisi. Ama tabi her zaman tek forvette zor oluyor yani onu söyleyeyim. Hani olarak mantıklı. Şu Michael'da biraz şüpheliyim dostum. Yani Michael'da en azından 2 tackle 2 intercept koysam mıydın diye düşünüyorum yani. Çünkü üstünde cancel yok. Bir de takıma assign veren yok yani. Mbappe kullanmıyor musun? Evet Mbappe evet yeşil gün için Mbappe de olabilir. Kırmızı gün için olabilir. Ya karışık gün için de özellikle pasör olarak veren yapılabilir. Dediğim gibi evet kadro gayet iyi. Diyecek bir şey yok. Yeşil olarak bunu kullanıyorsun. O da Verkaç için muhtemelen burada. Bunun Verkaç'ı. Evet şu Verkaç'ta. Ya şu Santana'nın Verkaç'ı tekli çalışıyor. Şu Schneider'ın Verkaç'ı niye böyle 3 tane adam istiyor onu anlamıyorum. Ben de çok oluyorum. Eğer öyle bir şey olsaydı muhtemelen şuna SS'in koyabilirdim. O zaman bank oynardı bu mavi oyuncu bende de. Evet takımların iyi Caner. Yok. Evet Brolin full power amaçlı yeşil günü için taktiksel kullanılabilir. Ben genelde yani takım başlarken kullanıyorum. İlk yarı biraz sarsıyorum oyuncu gücünü bitirdikten sonra eğer ki öne geçtiysem o Brolin'i değiştiriyorum. Defansa daha kuvvetli bir adam alıyorum. O şekilde devam ediyorum ama tabi burada daha çok sen defansifi kuvvetli olsun diye yapmışsın. Mantıklı yani. Evet ben de kullanıyorum. Evet. Evet Caner başka bir yok değil mi? Dek zaten 7, 8, 9 demiştin. Dek 2. Tamam ona da bakalım. Evet güzel. Evet bu kadro biraz daha takım buff'ı biraz daha yükseliyor. Çünkü buradan %5 buradan da %5 alıyor. %10 oluyor. Yani gayet iyi. Bu da yardıma çağırıyor. Bu da yardıma çağırıyor. Yani ortaya koymuşsun zaten bu oyuncuyu. En azından bu geçilse bile tekli matchup'ta momentum düşürüyor. O yönü güzel. Pasör olarak zaten var. Bu oyuncuda da evade var. Evade olup da hem de defansifi yüksek olan çok fazla oyuncu yok arkadaşlar. Yani Michael o yönden avantajlı. Hani ben onun için diyorum acaba bu oyuncuyu tamam sadece evade için kullanıp e, defansif skill'i üstüne çok koyarsan belki DM'de AM'de daha da yapabilir yani. Çünkü block cancel olmadığı için burada 2 intercept bir takıl olacak. Dediğim gibi bir takıl kitlediği anda bu oyuncu otomatik geçilir yani. En azından iki takıl 2 intercept olursa orada belki eşleştirirken yapar.
hani birer tane kapatmış olsa bile defans yapabilir yani. İhsan yatmadı daha. Evet, bu kadro daha şey. Furkan da buna benzer bir kadro kullanıyor zaten. Yani şu kadronun şeyi, takım gücü daha fazla arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çünkü full power'da Margus'tan %5 alıyor. Kaiser'den %5 alıyor arkadaşlar. Aynı zamanda şey olarak %5'te Davi ile Gentle'den alıyor. Yani burada mesela şu mesela Lukal'in yerine şeyi de koyduğunuzda Zlatamovic'i %15 oluyor arkadaşlar full power. Gayet etkili oluyor yani. Genelde ortaya evet koyup FV'ye atıyorlardı Michael, ondan rahat. Evet şey zaten Caner, düşünceni anlıyorum, haklısın. Ben de şey yaptım, düşündüm. Ama baktım block cancel yok. Oradan şeye düştüm, tereddüte düştüm. Yani amacı, oraya koymamızın amacı daha çok hani evetle pas atması, defans da yapması aynı zamanda. Yani ikincisinden verim alamayacaksak tekli koymanın bir avantajı ne kadar olur onu şey yapamıyorum işte. Burada yani iki takıl iki intercept yapıp sadece hani o oyuncuda top tutmadan evade'i kullanabilirsen bence daha sağlıklı olur. Sanki bu oyuncuya bir takıl daha koysan daha iyi olur gibi geldi bana. Mesela şutu iptal et bence. Şutu iptal et yani, çünkü şutla içeriye girme noktası bilmiyorum. Yani sonuçta enhance yok yani adamın. Yani çok kolay değil içeri sokmak. Gene de sen bilirsin. Evet, Chester koy. Evet, o mantıklı Chester. Zaten onun yedeğinde var. Chester'de evet skill block koruyor değil mi o? Doğru. Forvet'e. Evet, mesela Zlatamovic'le konup şeyle üçlü full power kombinasyonu yapılabilir. %15 alır o zaman. %10 da buradan alıyor. %25 fazlayla çıkıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bugün PP var mı? Veya renk gireceksin mi? Senin de anca Yiğit orası şey yapıyor herhalde. Bilmiyorum, yapabiliriz aslında. Şey yapalım. Başka bir şey yoksa. Evet Caner. Yani %15 FP, %10 da buradan alıyor, %25. Yani %25 az bir güç değil yani. Gerçekten çok iyi. Şu Efe'yi oyna yem bugün diyor. Efe bilmiyorum. Ya olabilir, bakarız. İhsan vs ben olacak diyor. İhsan oyuna yeni döndü arkadaşlar. Birkaç gündür Efe abisiyle maç yapıyorlar. Maça yeniyor arada. Efe'yi götürüyor yani. Bir de Efe aylardır oynuyor. Bizim oğlan daha yeni, uzun süreden sonra yeni ara verdi, başladı yani oynamaya. Evet, şeyi açayım o zaman. Gelmek isteyen gelebilir, yapalım. Hatta Michael'ı falan da deneriz olmazsa. O iki kere yendi, havalara geldi. Evet. Şimdi tamam Yiğit, gel. Tamam, sana yeşil gelmeyeceğim bu sefer. Senin gibi sen kafana göre oyna dostum. Onu alamıyorum oyunu. Muhtemelen oyun kuramayacağım sana karşı, öyle tahmin ediyorum. Çünkü şöyle yapalım. Bir dakika. Şöyle bir şey yapalım. Michael Rafael kadroya çıksana abi, deneyelim bir canlı yayın. Tamam, olur, o yapalım. O zaman şöyle bir dakika farklı bir şey yapalım. Ama madem deneyeceğiz bu oyuncuları.
Kimin yerini alalım? Tamam, şu Zidane'ın yerini alalım. Michael'ı da şurada Tiger Brand'ın yerini alınca düşüyor. Şöyle yapalım. Michael'ı da buraya aldık. Sonra dur bir dakika. Bunu da buraya alalım. Tamam. Başka denenmesini istediğiniz var mı? Yani şimdi zaten deneme yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi oyuncuların performansını görmek istediler. Ona göre bir şey yapalım bakalım. Bu yenilme olayını çok şey yapmayın arkadaşlar. Yani benim için sorun değil. Bir insan devamlı kazanıyorsa tamam, o onun iyi oynadığını gösterir ama yani oynayacağı bir şey, öğreneceği bir şey de olmazsa insan belli bir süre sonra kendi içinde kendini geliştirmemeye başlar. Yani yenildikçe şey olur. Evet, ufaklığı ekledin mi oyuna? Güzel. Yani İhsan maşallah şey yapıyor. Oo Yiğit, şey almışsın kişi dayı. Maşallah maşallah, şu defansa bakar mısın Allah için? Nasıl geçeceğiz bu defansı? Vallahi bizim işte İhsan başladı. Efe'nin şeyiyle, teşvikiyle başladı oyuna. Evet, 357K pas görüyor arkadaşlar Matsuyama. Hemen baksana, hemen nasıl da şey yaptı ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Matsuyama renk şeyi de olsa alıyor yani. Buradan şimdi şey yapmak istemedim. Seçme şansım olsun en azından ama Japonlara düştü. Güzel. Oyunu açıyor olman güzel. Ya ne ara işledin mübarek ya. Yani var ya Yiğit, senden korkulur ha. Ne ara iş yaptın mübarek. Denk gelince oynasınlar. Evet olur. Valla şey olursa eğer ID dediğim gibi şey yaparlar. İrtibat numarasını da şey yaparsan maçta yaparlar. O öğretir de bizim oğlan. Bizim oğlan kartları falan tanıyor, biliyor yani. Evet bakın arkadaşlar, görüyorsunuz. Yani Genzo'da bu durum çok oluyor. Yani Yiğit şeyinde konuşmuyorum. O çok RNG yaşıyor bende de. Yani Master Catcher yok ama görüyorsunuz arkadaşlar, yiyor yani. Bu şey kurtarıyor. Çok garip bir şeyi var. Evet, PUBG'de eklediniz mi? Evet. PUBG'ye de oynuyor. Şey olarak diyorum, Efe biraz işe girdikten sonra PUBG oynama yoğunluğu azaldı. Kaldıramadık topu. Yetiştiremedik arkadaşlar. Yarım bitti. Niye şey yaptın?
Düz takıl abi, sonrakine mi şey yapacaksın, kullanacaksın? Yetiştiremedim arkadaşlar. Süre şey oldu. Hoş geldin Emir. Olur olur. Benim hesapla oynuyor zaten Ali hocam. Bunda evet var mıydı ya? Yeni olduğu için kalıyorum biraz da. Maşallah Yiğit. Hemen yapıyorsun ya. Matsuyama'yı var ya, kanser ettin hemen başımıza. Levin spam da yapma canım. Niye yapıyorsun Levin spamı? Çektim ama gelmedi arkadaşlar. Yani bazen oluyor, niye bilmiyorum. Geçmedi. Çok riskli pas attım mesela. Yani orada renk ters renkti. Kaybedebilirdin. Kontra yiyebilirdin Efe. Yiğit. Ya karıştırıyorum ya. Ah be, kötü eşleşme oldu. Son eşleşme çok kötü oldu işte. Bak, ofansta kaldı. Atamadık da pası yani. Pas geçse evet, tam yapamadım işte. Bastım ama geç kaldım. Onu işte sizin gibi oynayanlar daha iyi yapıyor ya. Falan, Furkan da çok güzel yapıyor onu. Gene gitti, Yiğit'in önüne düştü ya top. Michael'ın follow'unu daha kullanamadık arkadaşlar. Heh, güzel. Evet, uzatmalara gitti. Yemiyor ya Budi. Jito. Ters renk olmasına rağmen yemiyor. Bu aralar bilmiyorum sizde de oluyor mu? Şu an bakın arkadaşlar, manuelde çekiyorum, gelmiyor oyuncu ya. Anlayamadım niye böyle oluyor. Bakın burada tekleme çaba yakalandık. Yani bu da iyi olmadı hiç.
Yani matchup'ı bilemedik ama RNG ile aldık yani. Evet, tebrikler. Yani bende şu son zaman çok oluyor. Bazı zaman çok iyiydi. Penaltıyı da atmayalım istersen niye? Yiğit. Harambal da çıkma. Efe. Tamam bırakacağım. İhsan yapsın seninle maçı. Efe ben atmadım dostum. Şey yap istersen penaltıları devam etmeyelim. Şimdi ben çıkarsam oyundan çıkmak zorunda kalacağım. İstersen şey yapabilirsen Yiğit. Hadi İhsan diyor bak. Ali Hoca. Yok yok şey yapmaz. Win mi istiyor? Ya ne bileyim bir çıkmadı Yiğit de. Mbappe mi Kayser mi? Kayser tabii ki. Yiğit penaltı attırıyorsun bize ya. Ali hocam teşekkür ederim. İhsan'a motivasyon hediyesi diyor. Yiğit şansın yokmuş dostum. Kimle atacağım sen? İhsan'la atacaksın tabii. Öyle çocukla oynarken bak yok Levin'le spam yapacaksın. Yok harambol yapacaksın. Bilmem ya bilmiyorum yakışmaz sana Efe bak. Sen bir de tecrübeli adamsın yani. Evet. Hadi İhsan bak ez geç diyor Ali hocam. Evet bak temiz oynayacak diyor şeyde. Heh, bak. Efe kopya çekmek yok. Ona göre bak. Takıma bakmayacaksın. Takıma bakarsan hile olur bak. Ona göre. Aynen ya Efe şey
Bakalım, kadro hazırlama sürecimiz devam ediyor. Tamamdır. Kopya çekmek yok. Efe, kopya çekmek yok bak, ona göre. Ya ama öyle olmaz ki bak. Bakmışsın, görüyorum şimdi şeyden. Ona göre takımla çıkarsan olmaz bak. Hadi bakalım. Türkiye hocası İhsan olsaydı nasıl çeyrek falan görürdük. Evet, hadi hocam. Defansı doldurmuşsun maşallah. Neyse, başarılar ikinize de, dediğim gibi. Beşli defans maşallah. Tamam, dartı yapalım. Bakalım, hep ikili ikili geliyorsun maşallah eşleşmelere. Tamam, güzel. Evet, arenci oldu. Hanefe. Evet, aldı bakalım. Devam. Evet, bak orada çıkış olmadığını bildi yani. Full power'da yaktan, ha geçti. Bakalım ne yapacak.
Bakalım. Şimdi buff almadı ama. Sadece kendi şu an şey. Evet. Başkasından pas alsaydı belki atabilirdi ama kendi kaldırdığı için çok şey yapmadı. Atak yapamıyor ama. Evet, epey şey maç gitti. Çekişmeli. Ama maşallah 5 tane defanstan nereye şey yapsın? İki döndü böyle. Yaptı at. Baktı karşı taraf defansa o yatıyor. Defansa yatınca bizim oğlan da dedi ben de defans yatayım baba dedi. Taçileri çıkartma şey için aldı taçileri ya. İsmail hocam defans yapamayabilir belki diye şey yaptı yani. Yönlendirme yapıyoruz arada ya. Caner. Evet, arıncı oldu yine. İhsan oynuyor Yiğit. Ya sen niye penaltıya zorladın? Penaltı yapmıyoruz zaten. Yiğit. Ah be. İyi paslama kaleciye gitti. Evet, ne oldu? Şimdi işte matchup tekrarı oldu. Kimin gücü gitti ona bakacağız işte. Evet, karşı tarafın gücü bitti. RNG oldu. Ya şey yaptım da geç kalıyor pas atmakta. Şimdi ben çok da fazla müdahale olmak istemiyorum yani şeyine. Orada Takeshi'yi de pas atması lazım. Geç kaldı yani.
Evet, kötü yakalandı. Jito maşallah ya, ters renge bile çok iyi çalışıyor ya. Kaleci pembeye döndü. Evet, arada yapıyor manueli. Onu biraz öğrendi de. Bakalım, yedekleri aldı. İsmail abi stajın benzetmesini anlayamadım demiş. Bakalım ne yapacak İhsan. Evet, ilk meçhabı geçti. İkinciye bakalım ne olacak. Evet, arıncı oldu. Evet, şut çekme şansını kaçırdı İhsan. Ben olsam çekerdim orada şut. Evet. Efe bakalım şimdi atak yapıyor. Bakalım ne yapacak Efe. Evet, Jito yakalandı. Mesafe uzak olduğu için. Evet, burada auto intercept çalışmadı. Neyse, diğerinde çalıştı bari. Evet, tebrik ederiz. Berabere bitti. Jito'yu çekiyor, güzel çekti de yetişmedi ya. Penaltılara devam etmeyin istersen. Evet, Darty seninle şey yapalım. Efe çıkarsan istersen şey yapalım. Penaltılara devam etmeyelim. Siz oynarsınız sonra gene. Ben şimdi çıkınca oyundan tamamen baştan başlamam gerekecek. Efe bekliyoruz. Teşekkür ederim. İhsan da pasları şey yapması lazım. Paslarda seri olsa aslında Insight'la iş yapacaktı da.
Tamam olur da artı eşitleyelim, sorun yok. 100 oluyor, 90 oluyor. 90'ı aldım yani. Senin de 90 olacak herhalde eşitlenince. Evet, alışacak yavaş yavaş. Daha dediğim gibi yeni yeni şey yapıyor yani. Evet, o şey olur. Dediğim gibi defans ağırlıklı bir kadroyla çıkmışsın. Neyse. Onların yerine kimi alsak? Neredeydi? Evet, İhsan momentumu çok harcadı. Çabuk bitirdi gücünü. Allah'ını seven defansa gelsin diyorsun değil mi Ali Hocam? Olur olur. Olabilir bir dahaki yayında. Evet, güzel. Takımı güzel, gayet iyi. İyi havası var. Yardıma gelmesi hiç iyi olmadı ya. Gece attıysa. Bakalım Genzo RNG yapacak mı yine? Kritik de atmadık hiç. Çok buff farkı var gene de. Yani takım buff'ın düşük. 90 ayarladım ama yine de yani. O deneseydin keşke ya. Dart'ı yapmasaydın. Kurtarabiliyor yani. Öyle durumlarda yapma. Dene şansını muhakkak. Genzo da çok RNG oluyor. Barda düşük olsa da tutuyor yani. Mesela kaçırmaya çalıştım ki yapmadı arkadaşlar. Bu sıra netimde bir sıkıntı var, anlamadım ama dribble yaptı. Güzel. En azından
Evet, buradaki eşleşme de iyi değil maalesef. Geçebilir yani buradan top. Şu an bir de defans çizgi halinde. RNG ile aldık. Tüh be, kötü keşkit dedi ya. Belki geçer dedim ama dribble'ı kitledi. Yo, atabiliriz Caner, sorun yok. Var da şey değil, sorun değil. Evden çalışıyorum zaten. Yo yo, yaparız Caner, sorun yok. Deneseydin belki geçerdin Dart'i. Çünkü şey yani düşük şey momentumlu intercept şey açıktı. Caner renk maçta şeyde ilk onda. Hadi hocam. Dünyada ilk onda yani. Yani üst düzey oyuncu arkadaş. Öyle şey değil. Yani ben muhtemelen şey kalacağım ona karşı. Basit kalacağım. Efe'yi fena tokatlar. Bu Dream Team Cup'ta 12 maçı da kazanmış maşallah Caner arkadaşlar. Yani şey olarak iyi. İyi oynayan arkadaşların hakkını vermek lazım. Dediğim gibi gençlerden güzel arkadaşlar yetişiyor. Abdurrahman, Furkan, Caner, gerçekten sağlam şeyler var, oyuncular var. Günden güne de şey yapıyorlar yani, gelişiyorlar. Japon'da hiç oynamadım ki ya. Bak gene RNG oldu, gördün. Yani şey olarak barda yüksek oluyor, yine de şey oluyor. İşte onun için dene Dart'i. Yani şaşırma. Şey oluyor. Da Igawa'nın orada kesti Igawa. Çok iyi pas attın ya. O ara ne ara geçti? Bug oldu. Bug'a girdi. Evet, oyuncunun ters gelmesi var. O konuda haklısın. Gerçekten Caner öyle. Yani bazı oyuncuların oyunu iyi olmuyor ama ters geri veriyor. Bir anda şey yapıyor. Seni yeniyor yani. Oturup şey yapıyor. Takipçilerimizden güzel, sağlam oyuncular var Ali Hocam. Yani gerçekten iyi. Dediğim gibi Furkan da aynı. Furkan da dünya üçüncüsü. Abdurrahman da dünya birincisi şu an. Dünya ikincisi pardon.
Evet Caner. Şimdi Japon'u bir deneyelim olmazsa. Dediğim gibi hiç oynamadım Japon'la da. Bir bakalım. İlk kez seninle oynayacağım yani. Şöyle bir bakalım takıma. Gel gel Caner. Bakalım şöyle. Ne tamam yani böyle bir girelim bakalım. Nasıl performans vereceğiz. Ya merak etme Matsu'nun şöyle diyeyim ben Mark Defense'i kullanamıyorum bazen. Eşleyene kadar bazen sen bir yapmış bile olabilirsin yani. Pas atmış bile olabilirsin. Furkan'la oynarken öyle oluyor bende. Adam ayarlayana kadar Furkan içeri adam sokmuş oluyor yani. Eline sağlık Darte. Kalecinin kurtarışında bırakma Darte. Sakın bak ikincide nasıl kurtardı yani Genzo'da bu şekil RNG'ler çok oluyor. Tutamayacağı topu tutuyor bazen barda düşük olsa kaçırma yani. Kodu göremedim mi? Ha, gelmişsin zaten tamam. Yani bilmiyorum M7 hoş geldin dostum. Tuvalette mi? Yani tuvalette de yapma Efe'cim lütfen. Evet bakalım. Michael'ı daha efektif kullanan birisi. Daha şimdi evet dolu zaten oyuncu olarak. Kötü kitledi ya. Skill bile unutmuştum yani. Eksi de koymamışız Raiju pas eksi de. Mesela auto intercept olsaydı burada kitleyebilirdi. Tebrik ederim. Geri çekmem lazım. Ben de auto intercept'e yakalandım. Baygındır diye düşünüyorum ama ayıldı hemen. Tekli meçaba yakalandık. Pas bile yok arkadaş ya üstünde. Öyle vuracağız yani artık. Defansa denk gelirse bilmiyorum. Pas bile koymamışım üstüne. Japon'la oynamadığımızdan. Olur M7 atalım. Evet. Olmasa belki gol olabilirdi arkadaşlar. Yani yeşil renk olduğu için Tori maçı atabiliyor. Bu arada gücü erittik. Hoş geldin Karagümrük.
M7 atabiliriz. Sorun yok. Caner diye bir adam varmış. Seni yeneceğim diyor. Oo, doğru bildim vallahi, iş sıkıntı. Evet, zor bela çektim vallahi, yoksa yapmıyordu, gitmiyordu. Yine de geçiyor baksana. O RNG oldu. Allah Allah. Bu PvP'de ne kadar lame RNG oluyor. Normalde renkte böyle mümkünatı yok yani. Evet, burada kötü yakaladım beni. Evet, senin şeyin oldu. Çok iyi ya. Çok iyi. Kaçıramadım maalesef. Şu çekmemin bir anlamı yoktu arkadaşlar. Yani ondan dolayı şey yapmadım. Ama bana düştü top. Da ikinci de alırlar muhtemelen. Şey düşük çünkü pas statları. Verkaç da çalışmıyor Misaki olmadığı için. Hiç Japon takımına bakmamışız ki şeyine. Vay be. İyi yakaladım valla Caner. Tebrik ediyorum. Neden onunla vurdun? Yani ben Louis Kalle vurursun diye zannediyordum. Vallahi Caner, iyi dayandım sana ya. Çok iyi yakaladın ama son dakika çok fenaydı yani hakikaten. Pasım yok ya, pasım arkadaş. Yani var ya, ne diyeyim ya.
Bir kez daha deneyeceğim. Şu hava topu bir gelmedi ya. Yok arkadaş, gelmiyor ya. Gelmiyor. Bir gelse. Pas olmaması çok kötü ya. Şu an gol atabilirdim yani. Bir şans vardı elimde. Maalesef kaçırdık şansı. Nasıl koymamışım üstüne pas ya? Low ball request açık. He, evet. Ya o da var da işte diyorum ya, tam şeye çok acemiyim ya. Evet evet, haklısın. Yani şey, low olur işte diyorum ya, şeye çok acemilik işte arkadaşlar, onun etkisi biraz. Oo, nasıl bule attı ya. RNG oldu ya. Valla dostum, senin şeyine, şansına. Biraz aleyhine durumlar oldu. Yoksa herhalde şey yapardın. Son şeyde götürdüydün muhtemelen. Eline sağlık Caner. Şanssızlık. Ya ben soru maçında pas yok. Caner, şey, onu geç fark ettim tabi. Evet, Japonlar çok ters geliyordu dostum. Gerçekten şey olarak Avrupa oynarken olur M7 atalım. Yani ben de çok zorlandım ya. Hiç oynamadığım bir meta. Aşırı şey oldu ama şey güzel. Aoi'yi mavilerin üzerinden geçiriyor. Yani Davi'nin üstünden attım. O güzel oldu orada. Şey de iyiydi. Arkaya doğru attım. Ama işte soru maçının şeyi olmadığı için sıkıntı yaşadım yani. Evet, Caner çok güzel şey yapıyor arkadaşlar, oynuyor. Yani şeyi çok iyi. Orada özellikle son dakika o şeyi, Stygian'ı sakince oynatması çok güzeldi. Yani ben elimden gelen manueli yaptım, yine kaçırdım yani. Evet, Avrupa'nın dezavantajı o Caner, maalesef. Yani çok fazla oyuncusu var. Kaltısı da maalesef Alman'a mahkum etmişler. Alman oynayacaksan. Yani Japon oynadın mı yedeklerine muhakkak bence şeyi koy. Kaltz ve Schneider'ı koy. O ikisini koyarsan bu Japon'a şey yapabiliyorsun. Ama tabii böyle Urabeli falan olanlar sıkıntı, yani onu söyleyeyim. Şimdi zaten SS4'te Ali hocam. O SS4'te onunla karşılaşmak için SS4'e çıkman lazım. Şey olmuyor. Şeylerden eşleşme olmuyor zaten rank maçta. Mesela ben de SS4'e daha çıkamadım. 2'deyim daha. 3'e az kaldı benim de. Evet, bakalım şimdi Avrupa'nın Japon'la imtihanı. Gerçekten Japon güzel defans yaparsanız arkadaşlar gol yemiyor. Yani şey olarak takımı gayet iyiydi Caner'in. Manuel de güzel, iyi yapıyor. Ya, şey yapamadım. Bir atak şansı vardı, orada kaybettim. Yani hemen Manuel iyi kullandı defansta. Şey yaptı yani, kaçırmadı. Dikkat et de İhsan sana öğretmesin Efe. Bu gidişle öyle olacak ki boynuz kulağa geçecek ki, ben sana söylüyorum bak. Çok kötü oldu ya. Şey atacağım derken
2 skill kitledik ama matchup bilirse alır yani. Allah'tan bilemedi. Topu havada niye almadı orada onu anlamadım ya. Geçmeyecek gibi görünüyor ama deneyeceğim şansım arkadaşlar. Evet, RNG oldu. Evet, kalede şey var. Kim atalım? Şuraya doğru atalım. RNG oldu ya. Bu renk şeyde PvP'de maşallah benim lehime çok RNG oluyor ya. Şu bir renk maçta denk gelmez böyle yani. Muhtemelen bu RNG'nin acısı şu an kalede çıkacak gibi. Beni geçsin ya, seve seve. Çok sevinirim beni geçerse. Evet, RNG adalet olmadı arkadaşlar. Burada dedim ki bir tutar muhtemelen dedim de. Ah, sorma. Haklısın. M7. Bakalım geçebilecek mi? Geçirmedi. Evet, kötü yakalandık. Bırakalım topu. Bundan sonrası önemli, bakalım şimdi. Keşke topu kurtarsaydın. Vakit de bitiyor gerçi de. Evet. Benim lehime oldu. Çok uzak olunca geçmedi.
Evet, Soga'yı gördük arkadaşlar. Bakın şey yapamadı. Bule atamadı yani. Of, burada girer dedim devreye de girmedi devreye. Evet, Luikal hala dışarıda. Ne yapacağız bilmiyorum. Ben direkt şut çekeyim ya, gitsin. Luikal çok uzak kalmış. Kurtarırsın muhtemelen. Keşke yüksek şey yapsaydın. Geç karıncı oldu ya. Efe şey yapalım lütfen. Arkadaşlar şeyi bozmayalım, o sohbet ortamını yani. Gerek yok. Şey yani şöyle pas hani atan yönünü değiştirmek için yaparım da yani hangi maç olursa olsun yapmıyorum arkadaşlar. Pek tercih etmiyorum onu. Yeneceksek de yeniriz yani, hiç sorun değil. Şey rank maçı da böyle yapıyorum. Yani zamanı pek oynamayı tercih etmiyorum yani. Evet, geçti şu an bu arada. Bakalım ne yapacak. Güzel. Eşleşmeyi iyi yakaladı. Bir de şeyim de düşmüş. Momentumum da düşmüş. Şu an çok şeye de müsait. Evet, atak gol olabilir arkadaşlar. Evet, güzel M7. İyi yakaladın beni. Evet, çok fark var arkadaşlar. Muhtemelen gol geldi. Zaten ilk golün biri RNG'ydi arkadaşlar. Gerçekten çok fazla aleyhine RNG oluyor. M7 bu maçı saymıyorum dostum. Sen şey yok. Güzel, düşüncen iyiydi ama. Eline sağlık M7. Ya biraz şey oldu. Haklısın yani. Bir şey diyemiyorum. Evet arkadaşlar, başka sorusu olan ya da şey isteyen var mı maç? Bu arada görevleri de yaptık bu vesilesinde. Kim kimle yapıyor maç? Ne sağlık dostum. Yani RNG kurbanı oldun. Bu maçı saymayalım. Sen başka bir şeyde yapalım maçı inşallah. Caner desem tamam, yapın o zaman, kodu atın buraya, ben de şey yapayım. Arkadaşlar da izlesin maçı. Sonra da şey yapayım. Yayını kapatayım ben. 850 yapınca veriyor muydu? Yok, maksimumsa vermiyor Ali hocam. Bir yere kadar veriyor. 700'lere mi? O civara kadar veriyor, sonra vermiyor. Maksimumda şey yapmıyorsun yani, onu söyleyeyim. Efe yani görev için kullanmadım da ama şey oldu. Sonucu iyi oldu yani.
Hoş geldin Furkan. İhsan yattı, bir dahaki yayına olur inşallah. 147.535. Evet, bugünün kapanış maçı olsun arkadaşlar. İyi, izlersin cipsini aldıysan. Ben arkadaşlar bir rejime başladığım gibi bir şey, saat 5'ten sonra bir şey yemiyorum. Hiçbir şey yiyip içmiyorum yani. Pardon, içme derken çay içiyorum ama yanında hiçbir şey yok. Sıfır. Biraz fazla kilolarım var. Onları vermeye çalışıyorum. Epey de bir verdim yani. Bir 9-10 kilo civarı neredeyse vermişim arkadaşlar. Olur Furkan hocam, sorun değil. Yani yayını zaten geriye alıp sarabilirsiniz. Hem hızlı izleme açısından da iyi oluyor. Ben bazen canlı yayınları öyle yapıyorum arkadaşlar. 1.5'a alıyorum. 1.5'ta daha seri izliyorum. Çünkü yani o hız sanki bana gibi geliyor artık. Normal hız yavaş gibi geliyor. Teşekkür ederim Ali hocam. Evet. Vay be, kişi de ama kişide bir şey yok. Yok, zaten ben de senin gibi bir şeydim. Rejime başlamadan önce saat maat yok, gömüyordum yani hiç affetmeden de. Hafta sonu epey bir maç yayını var. Eğer dediğim gibi katılırsanız çok güzel şeyler var. Ciddi turnuvalar var arkadaşlar. Bir tanesi bizim. Cezayir'le oynayacağız bakalım. Cezayir'de de 2 tane çok sağlam oyuncu var. Soldaki Yiğit, sağdaki Caner. Evet, güzel kitledi. En azından momentum artısı alacak. Sonrasında işini yarıyor yani. Evet, güzel. 2 şeyi de yaptı. İşte takılı kitledi herhalde. Orada kontrol etmedim onu da. Güzel. Bakalım ne yapacak. Evet, kişi de bakalım, kişilerin gerçi momentum artısı da var. Bakalım ne yapacak. Gerçi burada eşleşmenin yönü biraz yanlış oldu. Takeshi stage'ini bululemeyebilir. Ama dribble'ı kesmiş ya. Oo, şaşırdım. Bululemesine şaşırdım şahsen. Bak şimdi arkaya atabilir. Acele ettin Yiğit. Biraz bekleyecektin. Bir süre sonra atacaktın. Hızlı attın zaten. Bak, Caner gibi oyuncular çeker. Manuel'i iyi yapar yani. Öyle oyuncularda acele etmeyeceksin hemen pas için. Yani oyuncunun çekerken bazen ileri gidiyor arkadaşlar. O anda atacaksınız yani pası. O anda atarsanız geçiyor genelde. Evet, matchup'ı bildi. Güzel, 2 dribble geçermiş belki de. Tabii Yiğit yani değişik oynuyor. Evet, güzel bak. Şu an kanattan gidiyor. Evet, iyi eşleşti. 152 154. Bakın arkadaş, yani Japonların eksisi artık normale dönmüş gibi. Bakın 154 152 yani buff tamamlandı gibi. Güzel geçti. Ben dedim kalır diye düşündüm de. Evet, burada follow çalışması kötü oldu. O dribble İşte yani bu Michael saldırma için çok iyi değil arkadaşlar. Böyle skill bloklu bir oyuncu geldi mi kilitlenip kalıyor şu an. Bakalım ne yapacak. Bildi. Shoshinko bir de follow ya. İyi de çalışıyor follow arkadaşlar. Of, kaptırdı. Ters renge kaptırdı bir de ya. O güzel. Pas çok iyiydi. Şimdi ne yapacaksın? Stage'in arkada boş. Bence şut çekme Caner. Stage'ine gönder. Arkada güzel boşluk var çünkü şu an. Ha, direkt Luikel attı.
O da mantıklı. Yani ben pek cesaret edemiyorum öyle kalabalığın arasına atmaya. Evet 18'de vuracak bakalım. Genzo son dakikalarda böyle tutma şeyi var biraz. Şu an 20K fark var arkadaşlar görüyorsunuz. Yani işte bu Genzo'nun keçinde bir şey var ya. Full power da yaktı. Evet barda yüksek arkadaşlar. Yani şöyle Luikal stage'inden pas alınca rahat atıyor da başka türlü zor oluyor arkadaşlar görüyorsunuz. %10 yetmedi yani. Evet, defans hattı iyi. Japonlar bu yönden çok şey ya sağlam. Evet forvet hattına Wakashimazu'yu almadık. Şimdi bak Japon'da mesela çok eksikliğini hissettim yani. Tek forvet olmuyor Hyuga ile. Sorimachi statlar düşük ama Sorimachi'ye bir rework gelirse çok iyi olacak. Eşleşmeyi kötü yakaladı. Şu an çok avantajlı. Ve defans çizgi halinde Yiğit ters yakalandın Yiğit. Muhtemelen geçecek top arkaya da düşe. RNG oldu. Yiğit hep RNG mağdur oluyordu. O güzel attı. Offside güzel. İleride olması avantajı oldu. Şu Aoi'nin pası David'den geçiyor arkadaşlar. Bunu şey yapın yani aklınıza bulunsun. Aoi'nin pası ben geçen yaptığım bir maçta 3 defa geçirdi adam üstünden ya David'in üstünden. Evet normalde Yiğit onu iyi yapıyor da niye şey koymadı mark koymadı onu anlamadım. Mark acaba başka birine mi kitledi? Güzel. O bak mesela işte sıkıntı bu arkadaşlar. Bak bir takıl koyunca kitliyor. Bir takıl bir intercept kitledi. Yani şey olmuyor. Michael'dan defansif anlamda verim alınmıyor yani. Burada da RNG oldu bu arada. O. Evet şu an çok iyi bir fırsat. Evet geçmesi. Evet şaşırdım. Geçmesini beklemiyordum. Şeye kitlemiş. Evet buradan çıkmaz top. Şey zaten yapıyor markı çok hızlı çeviriyor. Benle oynarken hemen kime yapacağımı anlıyor. Tak diye ayarlıyor yani Yiğit. Oyunu çok iyi. Ben şeyini gerçekten takdir ediyorum hızlı. Bak RNG oldu ya. Ama kişilerden top nasıl geçiyor onu anlamıyorum ya. Evet şu an bakın iki tarafta şey kitledi. Evet bu Michael bundan dolayı biraz şey arkadaşlar. Yani benden eksi yedi yani. Tamam iyi güzel kart şeyi. Evet. Buradan çıkmaz zaten. Hiç uğraşma stamina harcamamaz Süleyman staminasını. Evet İsmail Hocam. Yani şey yapması lazım bakalım. Gerçi Caner sadece stijinde de bulmuyor. Yani dediğim gibi şey yapıyor maşallah. Evet. Burada ne yapacak? Evet şimdi güzel bir fırsat yakaladı. Yani bir %50 şansı var. Geçerse çok tehlikeli olabilir. Evet ama bildi. Yiğit maşallah ya. Benle oynarken de biliyor hep. Şeyin defansı hiç yorulmamış. Caner'in defansı. Efe yorumları doldurmuşsun maşallah var ya. Yani
doğru paslaşırsa bence hala bu şekilde yapabilir gol de ama şeyin defansı aslında şu an bak mesela Aoui ile buradan şu ikisinin üzerinden çok rahat top çıkartabilir. Ben olsa mesela şu an Aoui'nin tarafta mı? Gentil. Şöyle yer değiştirmesi lazım bunları. Yer değiştirirse mesela ikisi de renkten top geçirebilir yani. Ama işte Caner gibi bir oyuncu yani defans hattını biraz tutuyor yani sağlam tutuyor Caner. Manuel de iyi yapıyor. Ona doğru zamanda pas atmak lazım. Yoksa hep meçaba yakalanırsın yani. Evet, Japon'un antisine dönüş yapar gibi yeşil ağırlıklı döndü. Kaleciyi değiştirdi. Davi geldi hemen direkt. Evet, burada bir şans var. Matchup'ı bilirse bence geçebilir burada. Çünkü Zidane'ın çok iyi değil. Defansı iyi değil ama alabilir bakalım. Evet, burayı bildi. Ama muhtemelen takıl yaptı ikinciye. Evet. Aynen öyle. Ters çevirmeliydi. Renge göre yapsa dediğin gibi belki en azından insight'ı renk üstünden iş yapardı. Evet, şu anda çok kötü yakaladı. Yani Yiğit, bu Matsuyama yoluna sabitlemen lazımdı senin ya. Gerçi Shoshinko hala engelleme şansı var bir ihtimalle. Oğuya bak ya. Allah Allah. Enteresan. Momentum artısı vardı herhalde. Ondan mı yaptı? Güzel eşleşti. Evet, 60 dribble'da biraz daha iyi. Dribble'da bule atabilir yani. Bilse bile bule atabilir. Momentum artışı var mı? Yok. Takılın bir de momentumu da düşük. Evet, direkt pas denedi. Pasta bile attı buleyi. Oh, tamam işte. Şunu yapacaksın. Ama bakalım. Evet, güzel. Tenacity getiriyor arkadaşlar. Tenacity getirdiği için geçiyor da az kalsın ya. Barda yüksek. Evet arkadaşlar, elinize sağlık. Evet arkadaşlar, sorusu olan yoksa yapıyorum. Evet, Japon senin korkulu rüyan Kaizen. Caner kullan dostum. Defans yani yedeklerine Almanları koy muhakkak. Zaten şöyle bir tane Yeşil Schneider'ın varsa o olsun muhakkak. Yeşil Schneider bunlara çözüm oluyor, inan bana. Mesela Yiğit'teki takım Takeshi hariç Schneider'la oynadım. Schneider'la yenmiştim yani Yiğit'i. Evet. Evet arkadaşlar, yayına burada son vereyim ben. Yani haklısın Caner. Yani olarak orada zaten kaleye de Müller'i almak zorundasın. Ama inan bana oluyor. De çok iyi iş yapıyor. Kaltz da çok iyi iş yapıyor. Kaltz'ı da koyarsan kadroya, o zaman dediğim gibi sadece Stage'inde bir zorluk yaşıyor Kaltz. Geri kalan çoğunu kesiyor zaten. Japonlara en iyi ilaç bence Yeşil Avrupa oluyor yani, öyle söyleyeyim. Ama işte bunu denk getirmek, renkte her zaman denk gelmeyebilirsin yani. O da var. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar, ben o zaman yavaştan yayına son veriyorum. Epey bir uzun süre oldu. Maşallah 3,5 saati devirmişiz. Bu zamana kadar sabırla dinleyip izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek veren arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, dediğim gibi yapacağım. Bu hafta sonu için şu an planlanan 4 tane yayınım var. Dediğim gibi eğer ki olursa onların hepsini yayınlayacağım. Daha da zamanlama uyarsa arkadaşlar belki de arada gene maç yapabilirim. Maçlara bekliyorum. Dediğim gibi güzel çekişmeli maçlar olacak diye düşünüyorum. Evet, beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler dilerim.